Connecting to Life presents Connecting in Conflict, a nonviolent communication workshop with Yoram Mosenzon, Turkey 2017. And nonviolent communication is 40 words. Şiddetsiz iletişim 40 kelimeden ibaret. Each message, I don't need to tell long stories. Her mesaj için uzun hikayeleri anlatmama gerek yok. The risk is that if she will tell her boyfriend a long story, is that after about half a minute he will just... Risk şu ki erkek arkadaşına uzun bir şey anlatırsa yarım dakika sonra erkek arkadaşının horlamaya başlaması. I want to catch the essence and shoot the essence. Özü yakalamak ve onu ifade etmek istiyorum. Let's explore it. Hadi deneyin, araştıralım. So, what's your judgment about him? Onunla ilgili yargını söyle. Yeah. Düşünceler. Thoughts. Selfish. Yeah. Bencil. He's really selfish. Evet, gerçekten bencil. So can you tell me one thing that he did? Onun yaptığı bir şey söyleyebilir misin? Yeah. Gözleme götürüyor. One thing that he did that you call selfish. Senin bencil olarak adlandırdığın, gördüğün bir şey. Because taking one thing will speak about all the others. Bir şeyden bahsetmek, diğer bütün her şeyi de kapsıyor. It's always the same. Çünkü hep aynı şey aslında. I don't need to tell 100 examples in order to say the same message over and over again. Bir tane mesajı vermek için 100 tane örnek vermeme, bir daha mesaj vermeme gerek yok. The latest example. For example, when we plan a holiday, Mesela bir tatil planladığımızda he always want to do something that he wants. hep kendi istediği şey yapmak istiyor, benim değil de. So he always wants to do what he wants and not what you want. Her zaman kendi istediği şeyi yapmak istiyor dediği anda onu düşüncelere götürdü. Just wanted to say, you know this language of exaggeration? Bu abartı dilini biliyor musunuz? It's a very tragic language. Çok trajik bir dil bu. The classical one, you never listen to me. Klasik olanı, beni hiç dinlemiyorsun. Is it true that he never heard one word I said? Yani gerçekten benim söylediğim hiçbir kelimeyi duymamış olduğu doğru mu? It's a tragic language because it comes from desperation. Trajik bir dil çünkü bu umutsuzluktan geliyor. That it creates the opposite. In that moment, the other person stops listening to you. Her zaman hep dediği anda Immediately he would want to defend himself. That's not true. o anda kendini savunmak istiyor. Bu doğru değil. And I want to find the language that will keep his little ear open. Ben onun küçük kulağını açık tutacağı bir dil bulmak You istiyorum. see, ears are very small. Kulaklar çok küçük. Look how small my ear. Bak ne kadar küçük kulağım var. It closes very fast. Çok çabuk kapanıyor. The moment I hear always, it's already I'm gone. hep sözünü duyduğum anda hemen kapandı. So he always do what he wants. Her zaman kendi istediği şeyi yapıyor. It's true. So give me one example Bana bir örnek ver. when he did what he wanted. Kendi istediğini yaptı. So you talked about where you want to go in the next vacation. Mesela bir sonraki tatilde nereye gitmek istediğinizi And then the konuştunuz. pastor said, Ve piş dedi ki For example, I wanted to go to south of Turkey, or yeah. mesela ben Türkiye'nin güneyine gitmek istedim. because I need to swim. Çünkü yüzmeye ihtiyacım var. He just wanted to go some, natural places. O mesela başka doğal, Like a camping or kamp alanı gibi bir de başka doğal bir alana gitmek istedi. Ormana falan. and I insist on let's go to swim. Şimdi sonra ısrar ettim, hayır yüzmeye gidelim diye. And he was just
behaving like I didn't tell anything about. Yani sanki hiç bununla ilgili bir şey söylememişim gibi davrandı. Agresif. Ve düşüncelere doğru He yapıyor. was behaving like. Yani nokta nokta gibi davranıyor. Because he is little bit passive aggressive. By the way, my dear boyfriend, Ben erkek arkadaşım da. after learning psychology, I become an educated jackal, Eğitimli bir çakal oluyorum. and I can tell you more knowledgeable judgments Daha böyle bilgi dolu yargılarla geliyorum. to analyze what's wrong with you. Seninle ilgili neyin yanlış olduğunu analiz etmek üzere. You're passive aggressive, Sen pasif agresifsin. which is true. Doğru. One of my friends told me that. Arkadaşlarımdan biri bana bunu söyledi. This is what I love about friends. Arkadaşlarla ilgili sevdiğim şey bu. Friends, good friends agree with my jackal. İyi arkadaşlar çakalımla hemfikir olurlar. Actually, that's the most dangerous thing on the planet. Aslında bu gezegendeki en tehlikeli şey. If you agree with their jackal, Yani onun çakalıyla hemfikir olursanız, now she really believes her jackal to be true. şimdi gerçekten çakalının gerçek olduğunu zannedecek. This is a society how we create jackals. Bu çakal yaratan toplumumuzun özelliği. We call it sympathy party. Biz onu sempati tarafı diyoruz. It's very different than empathy. Çok daha farklı empatiden. Sempati partisi mi? Sempati partisi. Sympathy party is to agree with the jackal. Sempati partisi çakalla hemfikir olmak You know, demek. I will be her best friend. Onun en yakın arkadaşı olmak She's istiyorum. my best friend. Gerçekten öyle. And I will tell you, no, yes, your boyfriend is really passive aggressive. Evet, senin erkek arkadaşın gerçekten pasif agresif. And in that moment, it's the most delicious for her. O an onun için çok lezzetli. Oh, thank you. Aa, teşekkür ederim. Finally, somebody agreed that I am the right one and he is wrong. Sonunda birisi benim haklı olduğum, onun haksız olduğu konusunda bir şey söyledi. It's a pleasure for a short term, Bu kısa vadeli bir memnuniyet, mutluluk. because then you go back home, Sonra eve gidiyorsunuz çünkü. pumped up by the sympathy party, Bu sempati partisi tarafından doldurulmuş bir halde. and then you come to your boyfriend Erkek arkadaşınıza gidiyorsunuz. and you say, you see, Gördün mü diyorsunuz ona. you are passive aggressive. Sen gerçekten pasif agresifsin. And then you will have a bigger fight. Sonra daha büyük bir kavganız oluyor. No, I didn't tell him. Sonra onu söylemedim ben. Alright, so if I understand it well, you said to him, oh, I really want to go swimming. Yani doğru anlıyorsam o dedi ki gerçekten yüzmeye gitmek istiyorum. And then he said, let's go to the mountain. O dedi ki hadi dağlara gidelim. And then there is a jackal part in your head. Sonra kafanın içinde çakal bir bölüm var, bir yer var. And he's selfish, he just think about himself. O bencil, sadece kendini düşünüyor. And by the way, he's passive aggressive also. Bu arada pasif agresif zaten. And remember, every judgment is a tragic expression of a beautiful need. Hatırlayın, her yargı güzel bir ihtiyacın trajik ifadesidir. So let's explore what is her experience instead of what's wrong with him. Hadi şimdi araştıralım onunla ilgili neyin yanlış olduğu yerine onun deneyimine. Are you feeling hurt? İncildin mi? I felt like he doesn't listen me. Onun beni dinlemediğini hissettim. So that's the language that we learn. Bu öğreneceğimiz dil. Even when we speak about feelings, Duygularla ilgili konuştuğumuz zaman da the jackal so much want to go out çakal o kadar dışarı çıkmak istiyor that they ki say like this. ki böyle söylüyor. I feel that he doesn't listen to me. Hissediyorum ki o beni dinlemiyor. Just notice in your heart. Imagine you are my boyfriend. Sen kalbinizde bunu hissedin. And I Hayatında say, erkek arkadaşımsın. and I said, I feel that you don't listen to me. Senin beni dinlemediğini hissediyorum dedim. Your heart is doing this or that. Kalbi böyle mi olur, böyle mi olur? I really feel that you don't listen to me. Gerçekten senin beni dinlemediğini hissediyorum. Yoram
Do you have a sense as if you did something wrong? And I want to attack you. You want to attack me? Sana karşı saldırıya geçmek istiyorum. Great, so you have the thought he doesn't listen to you. Onun seni dinlemediğini düşünüyorsun. How do you feel when you think he doesn't listen to me? And then in turn and you say, yeah, he doesn't find me valuable. Sonra da içine döner, o beni değerli bulmuyor der. I'm not valuable. Ben değerli değilim. Which is very painful. Çok acı verici. How do you feel now when you say, I'm not valuable? Nasıl hissediyorsun kendini ben değerli değilim, değersizim dediğinde? What's going on in your heart when you think this thought? Bu düşünceyi düşündüğünde kalbinde ne oluyor? I feel like alone. Yalnız hissediyorum. Just notice the difference. Fark edin. Just notice which version you want to hear more from me. Hangi versiyonu benden duymayı daha çok istediğinize bakın. If I say, I feel that you don't listen to me and you always do what you want. Ya ben senin beni dinlemediğini hissediyorum ve hep kendi istediğini yaptığını. Or I feel alone at this moment. Ya da şu anda yalnız hissediyorum. Which version you're more open to hear more from me? Hangisini duymaya daha açıksınız benden? Alone, you're more open. Yalnızlığı duymaya mı daha açıksın? More connection as well. Connection. Daha But çok at the end of bağlantı the var. argument, I Ama told tartışmanın that sonunda dedim I ki, feel alone. Dedim ki yalnız hissediyorum. And he told me that. Why do you feel alone? neden yalnız hissediyorsun kendini? Or sometimes they say, don't feel it. Bazen diyorlar ki öyle hissetme. It's very challenging. Evet çok zor değil mi? When I'm revealing my vulnerability, Yani kendi kırılganlığımı açıyorum. the other person still hear me with their jackal ears. Diğer kişi beni hala çakal kulaklarla dinliyor. So for example, if I say I feel alone, Belki diyorum ki yalnız hissediyorum. with his jackal ears, O çakal kulaklarıyla he thinks it's because of him. kendisi yüzünden olduğunu That düşünüyor. he's responsible. Bundan sorumlu olduğunu But düşünüyor. giraffe knows that nobody can make me feel. Ama zürafa bilir ki kimse beni bir şey hissettiremez. One of the revolution of nonviolent communication Şiddetsiz iletişimin devrimlerinden biri is a difference between I feel alone yalnız hissediyorum. because you don't give me attention. Çünkü sen bana ilgi vermiyorsun, dikkat vermiyorsun. I feel because you. Ben hissediyorum çünkü sen. And giraffe is very clear Çakal çok nettir. that Zürafa çok nettir. that I feel is just how my body is telling me something is very important to me. Ben vücudumun bana bedenimin söylediği çok önemli bulduğu bir şey söylüyorum. I feel alone now because I really want some company at this moment. Şu anda yalnız hissediyorum çünkü şu anda gerçekten eşlik edilmeye Or ihtiyacım var. because mattering is very important to me, to be valuable. Çünkü benim için önem görmek, değerli olmak çok önemli. So I need to train his jackal ears a little bit. Onun çakal kulaklarını birazcık terbiye etmek istiyorum. But let's see first just your authenticity, Önce kendi hakikatinde, without even being attached with how we're going to react to it. onun nasıl buna reaksiyon göstereceğine bakmadan. See, if I will be all the time busy, yes, but if I will say this, he will say that. Hep kafamın içinde şunlarla meşgul olsam, bunu söylersem onu, öyle söylerse bana öyle der. I will never land on my authenticity. O zaman hiç kendi hakikatimle buluşamam. So I just want to connect with you authentically. Ben seninle sadece hakikatinle bağlamak istiyorum. But you feel alone. Yalnız mı hissettin kendini? And this loneliness is how your body is telling you that you want something very much, something very beautiful. Bu yalnızlıkta bedenin sana senin bir şeyi çok istediğini, çok güzel bir şey istediğini söylüyor. Something that all human beings are longing for. Bütün insanların özlem duyduğu bir şey. What is it that you want so much? Nedir o senin bu kadar istediğin? To be understood. Anlaşılmak. I want to be understood with what swimming means to me. Yani benim için yüzmenin ne anlama geldiği konusunda anlaşılmak istiyorum.
Ne kadar önemli olduğunu. Just looking at your eyes, there is some sadness there. Şimdi gözlerine bakıyorum, bir de üzüntüm var. I'm sorry. Just when you say sorry, Don't be sorry. for me, tears is the most beautiful way how the body is telling me, yeah, authenticity is being touched. Benim için gözyaşları bedenin hakikatine dokunduğu an. You so want to be understood. Yani çok anlaşılmak istiyorsun değil mi? You want to be understood, to be seen. What is Anlaşılmak, dear to you. görülmek senin için önemli olan şeyle görülmek istiyorsun. And that things will be taken into consideration. Ve bunun dikkate alınmasını istiyorsun. Can I be your boyfriend with a little operation? Ameliyat geçirmiş erkek arkadaşım olabilir mi? You know the Matrix? Matrix'i biliyor musun? You see the Matrix one or this one? Gördünüz mü Matrix? There is this moment when he put this thing here. Buraya o şeyi koyduğunda filmde He closed his eyes. gözlerini kapatır. Then I know Kung Fu. He downloaded the program of Kung Fu. Kung Fu programını download etmiştir. So it's the same with this one. Onunla aynı, I will be your boyfriend, senin erkek arkadaşın olacağım. and I will have a little. I know non-violent communication. So, sweetie, if I understand it well, Doğru anlıyorsan, when I told you that I want to go to the mountain, after you just told me that you want to go swimming, tam sen yüzmeye gitmek istediğini söyledikten sonra ben sana dağa gitmek istediğimi I'm söylediğimde really deeply alone in that moment. gerçekten o sırada derinden yalnız hissettim. Because you so want to be understood. Çünkü çok anlaşılmak That istiyordum. there is something about swimming that is very important to you. Yüzmekle ilgili bir şeyin senin için çok önemli olduğuyla It's very anlaşılmak. nourishing for you. Senin için çok besleyici olduğuyla. That you would like me to hear what it is that is so beautiful about swimming. Ve yüzmekle ilgili neyin çok güzel olduğunu duymamı mı istiyordun? Huh? Öyle miydi? I'm very eager to hear Ben duymayı çok istekliyim bunu. what swimming means to you. Senin için yüzmenin ne anlamı So geldiğini. that we can see how we can take care of that. Ve buna nasıl özenebileceğimize bakarız. You see, and just to clarify, giraffe is not to be nice. Netleştirmek istiyorum. Zürafalık It's very- kibarlık değildir. It's very often a misunderstanding. Sıkça yanlış anlaşılma olur. When I say that I want to take this seriously, Bunu ciddiye almak istiyorum dediğimde it's not because I'm nice. kibar olduğum için değil. It's because, do you know how she is when her needs are not met? Onun ihtiyaçları karşılanmadığında nasıl olduğunu biliyor musunuz? You're not enjoying her. I can imagine. Do you know when something is important to her and she has the sense that it's not being understood? Onun için bir şey önemli olduğunda ve anlaşılmadığına dair bir hissiyatı olduğuna Then you get to know what a monster she can become. nasıl bir canavara dönüşebileceğini biliyorum. There is a whole transformation happening. There is hair growing, Bir şey oluyor, buradan kıllar çıkıyor, the nails and the teeth. tırnaklar çıkıyor, dişler uzuyor falan. Evet öyle oluyorum. It's not fun to live with a monster. Ya böyle bir canavarla yaşamak pek eğlenceli değil. So it's not out of being nice. Ya kibar olmakla ilgisi yok yani bu yaptığımın. It's because on the level of needs, Çünkü I'm in interdependence. çünkü ihtiyaçlar seviyesinde karşılıklı bağlılık söz konusu. Her needs is part of my well-being. Onun ihtiyaçları benim iyiliğimin parçası. Yeah, I'm from here. Maybe you saw it. I think I said it in the interview Sanırım röportaj sırasında söyledim. that you know I'm from Israel.
Ben İsrailliyim. And whenever the Palestinians' needs are not being met, Filistinlilerin ihtiyaçları karşılanmadığı her an they will make it very clear to me. bana son derece bunu net bir şekilde ifade ettiler. As long as their needs will not be taken seriously, I'm going to pay for it. Onların Over and ihtiyaçları over karşılanmadığı anda ben bunun bedelini ödüyorum. Her seferinde bir daha. So I really want to hear what is important for you in swimming and then really take it seriously. Gerçekten senin için yüzme konusunda neyin önemli olduğunu dinlemek ve bunu ciddiye almak, dikkate What almak. is it? What is it that is dear to you in swimming? Nedir senin için bu kadar yüzmekle ilgili önemli olan? Ve bir tatil yapmaya ihtiyacım oluyor because deniz kenarında. it makes me feel Relax. Çünkü deniz beni sakinleştiriyor. Now, inside of me, I need to separate two things. Kendi içimde bir şey ayırmam lazım, ayırmak istiyorum. The swimming, Yüzmek, which is representing a danger to my needs. bu benim kendi ihtiyaçlarımı bir tehlikeyi ifade ediyor, temsil ediyor. Because for me, swimming is so boring. Çünkü benim için yüzme çok sıkıcı. Seaside is the most flat, horrible, boring place to be. Deniz kenarı olunabilecek en sıkıcı, düz yer. But I want to separate that Ama ben bunu ayırmak istiyorum. from the pure need. Saf ihtiyaçtan ayırmak istiyorum. She wants to relax. Sakinleşmek, dinlenmek istiyorlar. Now, that's very important to me. Bu çok önemli benim için. So, sweetie, Tatlım. what I hear is that you work so hard, Bu kadar çok çalıştığını duyduğumda and it's almost like something around the balance of your health that you really need some relaxation, like sağlığını dengelemek için bir dinlenmeye ihtiyacın var. Sanki bir nefes almak, bir mola yapmak. And I really want to take your health really seriously. Senin sağlığını gerçekten ciddiye almak And that istiyorum. you can really have, take care of your balance. Kendi dengene bakabilmen için, özen And göstermen can için. really be relaxed. Ve sakin olman için. thank you. How is that for you to hear? Senin için bunu duymak nasıl? It's very important Çok önemli, and meaningful. anlamlı. Now I can Go to London. evet. Maybe you can go to London with the waterfall inside. Belki içinde şelale olan bir dağa I gidelim. thought that I can offer also another holiday. We can go to mountain or something. Because you tried to do something for me and I wanted to do something for you. Ya şimdi sen benim için bir şey yaptın, ben de sana bir şey yapayım. Bir dahaki sefer ben de dağa gitmek isteyebilirim seninle. Teşekkürler. I can go tomorrow to the tree of ours. Ben seni dinliyorum. Ha ben tabii. I just want, as this weekend is about connecting in conflict, Bu hafta sonu anlaşmazlıkta bağ kurmakla ilgili. for me this dialogue really touched the core of the core. Bence bu diyalog özün özüne dokundu. You see, the conflict is never about swimming. Çatışma, anlaşmazlık asla yüzmekle ilgili değil. Quite a while ago I was mediating between a couple Bayağı bir süre önce bir çifte arabuluculuk yapıyordum. and they had a huge conflict Çok büyük bir çatışmaları var, anlaşmazlıkları vardı. about the way how she folds his tie. How she folds his tie. Onun, kadının erkeğin kravatını nasıl katladığı ile ilgili. Huge conflict about the way how she folds his tie. Yani onun erkeğin kravatını nasıl bağladığı ile ilgili çok büyük bir anlaşma oldu. They were on the verge to divorce Yani neredeyse boşanacaklardı. about the way how she folds his tie. Yani kravatını nasıl katladığı. Now, do you think it's about the way how she folds his tie?
Yani konunun, meselenin gerçekten onun nasıl kravatı katladığı ile ilgili olduğunu düşünüyor musunuz? Since then I call it, it's never about the tie. O zamandan beri diyorum ki asla mesele kravat değildir. It's never about swimming or going to the mountain. Mesele asla yüzme ya da dağa gitmek değil. The conflict is somewhere else. Anlaşmazlık başka bir yerde. The essence of it is this. Onun özü bu. Do my needs matter? Benim ihtiyaçlarım önemli mi? You heard it in her jackal. Onu çakal konuşurken duydunuz. When she said, yeah, I'm not valuable for you. Ben onun için değerli değilim. That's where the conflict really is. Bu gerçekten anlaşmazlığın olduğu yer. Do I matter here? Burada hakikaten ben önemli miyim? If you address that, it's like it solves already millions of other conflicts. When you address that, it will solve already millions of other conflicts. Buraya baktığınızda milyonlarca başka anlaşmazlık da buradan çözülür. Do you have this in your life that you have the same conflict repeat over and over again? Aynı anlaşmazlığı defalarca bir daha yaşadığınız oluyor mu hayatınızda? Do you enjoy that? Bundan hoşlanıyor musunuz? It's the same conflict. Aynı anlaşmazlık. The what? Aynı anlaşmazlık. The same conflict. I thought you said, I know that. Aynı. The same. Very often people for 60 or 70 years, they have the same conflict. Or think about your parents, the same conflict. Sıkça insanlar over and over 60-70 yıl again. aynı anlaşmazlığı yaşarlar. Kendi anne babanızı düşünün. For me, when a conflict repeats, Benim için bir anlaşmazlık tekrarladığında is a sign we didn't enjoy the conflict yet. bu şunun işaretidir. Biz henüz anlaşmazlığın tadına varmadık. We didn't go all the way. Bütün yolu gitmedik. When you go all the way, the same conflict will never repeat twice. Bütün yolu gittiğinizde aynı çatışma asla 2 kere olmayacaktır. Now we start something very completely different. Şimdi çok farklı, bambaşka bir şey deneyimledik. And at the end, it's all about do my needs matter. Sonunda hep geldiğimiz yer benim ihtiyaçlarım önemli mi? You heard it also in her judgment. Bunun yargısında da duyduk. We always do what you want. You never do what I want. Biz hep senin istediğini yapıyoruz. Hiç benim istediğimi yapmıyoruz. Yeah, sweetie, so is it like you want to be included? Evet tatlım, yani sen dahil olmak mı istiyorsun? What is important for you has an equal importance. Senin için önemli olan şeyin aynı derecede önemli olmasını mı istiyorsun? Yeah. Now we start something new. Şimdi yeni bir şey başlıyor. Thank you so much. Çok teşekkür ederim. So I'm starting now to actually dive into the essence, Yani şimdi öze daldım bile. which is the difference between need and strategy. İhtiyaç ve strateji arasındaki fark bahsettim. For me, that's really the magic of NVC. Benim için bu şiddetsiz iletişimin gerçek sihri. To be crystal clear about the difference between need and strategy. İhtiyaç ve strateji konusunda son derece net olmak yani. Because all conflicts on the planet Çünkü gezegendeki bütün anlaşmazlıklar happen between strategies. stratejiler arasında gerçekleşir. On the level of needs, there is no conflict whatsoever. İhtiyaçlar seviyesinde anlaşmazlık falan yoktur. Do you have sometimes the thought that, hey, but we have conflicting needs? Ya ama bizim ihtiyaçlar seviyesinde anlaşmazlığımız var diye düşündüğünüz oluyor mu bazen? You have this thought that, hey, yes, our needs conflict. Yani bunu düşünüyor musunuz? Ya ihtiyaçlarımız çatışıyor. Do you have an example of conflicting needs? Anlaşmazlıkların ihtiyaçlar seviyesinde olmasına dair bir örneğiniz var mı? Yeah, sometimes I want playfulness and joy, and my boyfriend wants peace and be quiet. Yeah. Mesela ben bazen oyunbazlık ve eğlence istiyorum. Erkek arkadaşım da huzur ve sükunet istiyor.
So in my view, there is no any conflict between it. Benim gözümde bu iki ihtiyaç arasında herhangi bir anlaşmazlık yok. The conflict is always between the strategies. Anlaşmazlık her zaman stratejiler arasında. So I imagine that when she say playful, Yani tahmin ediyorum sen oyunbaz dediğinde she already have very specific image how she wants to be playful. onun aklında çok böyle belli bazı imgeler var oyunbazlığa dair. Nasıl oyunbaz Is it olacaksın? that you want to be playful with him? Yani mesela onunla mı oyunbaz olmak istiyorsun? Well, at first, because he's available. Close. Ya evet. Öncelikle o çünkü o yanında yakınında. So you wish to be playful with him, Yani onunla oyunbaz olmayı arzu ediyorsun. and he is not available to be playful at this moment Ve o anda oyunbaz olmaya müsait değil. because he needs rest. Çünkü onun dinlenme ihtiyacı var. Do you know when you are really tired, Yani çok yorgun olduğunuz zamanları biliyor musunuz? and for example your child want to be playful with you, Mesela çocuğunuz sizinle oyun oynamak istiyor. or your husband really wants to speak with you, Ya da kocanız illa sizinle konuşmak or istiyor. your mother call you, hey, let's go to the park now. Ya da anneniz arıyor, hadi parka gidelim. How does it feel when you're really tired and somebody say, hey, let's play? Yani çok yorgun olduğunuzda birisi size hadi oynayalım dediğinde nasıl hissediyorsunuz? How does that feel? Nasıl hissettiriyor kendini? Under pressure. Ya baskı altında. Angry. Öfkeli. And so now, do you see the beauty of the need for rest? Dinlenme ihtiyacının güzelliğini görüyor musun? When you are tired and your body is just wanting to respond to the power of gravity. Yorgun olduğunuzda bedeniniz yer çekiminin güzelliğini yanıt vermek istiyor. How delicious that is, you know, when you go on bed and you think, oh, power of gravity. Ya bu çok güzel, yorgun olduğunuzda yatağa uzanırsınız ve yer çekiminin gücü al beni dersin. Can you taste the beauty of that? Bunun güzelliğinin tadını biliyorsunuz değil mi? But you want to be playful. Ama sen oyunbaz olmak istiyorsun. Do you know when you want to be playful? When your body is full of energy, Bak, oyunbaz olmak istediğiniz zamanları bilirsiniz değil mi? Bedeniniz enerji dolu. and somebody will tell you, relax, Birisi relax. der ki dinlen, sakin. Sit down, Otur. don't move, Hareket etme. don't smile. Gülümseme. Don't smile. Gülümseme dedim. I said don't smile. Gülümseme Don't dedim. smile. Don't smile. Focus, okay? Don't smile. Don't smile. Don't smile. Kapat. Now sit down. Otur. No, not this. O da değil. You cannot control a human being. Kontrol edemiyorsunuz işte bir insana. It's horrible if you are playful. The body, it will be horrible if I will tell you no. Now it's time to rest. Korkunç bir şey. Siz oyunbaz olmak istediğinizde birisi size şimdi dinlenme zamanı dediğinde. Can you see the beauty of she's playful now? Bunun güzelliğini görüyor musunuz şu anda onun oyunbazlığını? Can you feel this movement of like, sweetie, I want you to be playful. Tatlım, ben oyunbaz olmak istiyorum. That's for me the key in conflict. Benim için anlaşmazlıkların amaçları bu. The first step is to see each other's needs as beautiful. Each other's needs Yani karşılıklı birbirinizin ihtiyacını, güzelliğini görmek. as beautiful. If you do that, you already completely transform the conflict. Bunu yaptığınız anda zaten bir anlaşmazlığı tamamen dönüştürmüş olursun. You see, when, for example, if I would be her husband, her Mesela boyfriend, onun erkek arkadaşı olsam mesela and I need rest, ve dinlenme ihtiyacım olsa then she tell me, hey, I want to be playful now. ve o bana dese ki ben şimdi oyunbaz olmak istiyorum. Do you sense this kind of like, uh-oh, Bunu hissediyor musunuz? kind of like, holy shit. Nasıl? Or in other words, it seems as if her need is a danger to my need. Ya da diğer sözcüklerle sanki onun ihtiyacı benim ihtiyacımla bir tehlike teşkil ediyormuş gibi. But actually it's not her need.
Ama aslında onun ihtiyacı değil mevzu. It's her strategy. Onun stratejisi aslında mevzu. Like here, we experience each other as danger or threat. Burada gördüğümüz şey tehlike On ya the da level of tehdit. need, there is compassion or sense of team. İhtiyaç seviyesinde bu şefkat ya da bir takım olma Like hali. here we are enemies. Burada düşmanız. Here we are a team. İhtiyaç seviyesinde takımız. Here it's or. Here it's and. Orada strateji seviyesinde ya da ihtiyaç seviyesinde ve. And that's such a delicate thing to do. To be super clear the difference between need and strategy. Bu çok narin bir iş. Yani ihtiyaç ve strateji arasında çok net ayrım yapmak. As her partner, Onun partneri olarak I don't like her strategy that she wants to play now with me. ben onun benimle oynama stratejisini sevmiyorum, beğenmiyorum. Because that represents a danger to my need. Çünkü bu benim ihtiyacım için bir tehlike teşkil ediyor. So here we are or you or me. Burada ya ben ya sen modundayız. Or we do what I want and you will die. Yani ya benim dediğimi yapacağız ve sen öleceksin. Or we do what I want and you will die. Ya da benim dediğimi yapacağız ve sen öleceksin. And I want to move it to the end. Ama ben ya ve haline geçmek istiyorum. And is happening in an abstract territory. Ve soyut bir alanda gerçekleşiyor. One of the differentiation is that needs are abstract. Bir fark da ihtiyaçların soyut olması. Strategies are concrete. Stratejiler soyut. Abstract things cannot collide to one another. Soyut şeyler birbirleriyle çatışmaya düşemez. Try to take two clouds and try to make them bump into each other. İki bulutu alın ve onları birbirine böyle çarpıştırmaya çalışın. Your turn. and the key is really in my brain to separate. Anahtar yani olan benim beynimde ayrım yapmam. She wants to play with me, fuck. O benimle oynamak istiyor, siktir. She needs to play. Oyun istiyor. I want her to play. Onunla oynamasını istiyorum. If she will not play now, she will become a monster. Şimdi oynamazsa canavar dönüşecek. You know how she will become if she's full of this and I will tell her no, relax. O böyle oyun dolu olduğunda ben ona dur, yavaşla dediğimde nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. So I want to play for her. Onun oynamasını istiyorum. And I want rest for me. Kendi biçimde dinlenmek istiyorum. To really to feel the beauty in play. Play. It's so beautiful. Play. Oyunun içindeki güzelliği görmek, oyun çok güzel bir şey. And the beauty in relax, rest. Dinlenme, rahatlamanın içindeki güzelliği de görmek istiyorum. Can you feel even for 1 second the beauty of both? Bir saniye için ikisinin de güzelliğini görebiliyor musunuz? I want both. İkisini de istiyorum. And the key now is, and I don't know how yet. Ve anahtar henüz nasıl olacağını bilmiyorum. Because my brain immediately thinks, shit, what to do? Ağzında hasrettik, ne yapacağız diye düşünüyor. What to do? Ne yapacağız? So I want really to breathe, even for 3 seconds, and I don't know yet. 3 saniye bile olsa bilmediğimde nefes almak The istiyorum. only thing I know is that I want play for you and I want rest for me. Tek bildiğim şey senin için oyun istiyorum, kendim için de dinlenme. Can you breathe 3 seconds in not knowing? 3 saniye bilmemeye nefes alabilir misin? And just feel the beauty of I want play for her and I want rest for me. Sadece bunun güzelliğiyle buluşmak, onun için oyun, kendim için dinlenme istiyorum. Can you enjoy that moment of this lapse in time? Bu zaman aralığının tadını çıkarabilir misiniz? When I say like this, I don't want to play anymore with you. When I see you like this. Yeah, because Ben seni bu şekilde gördüğümde zaten seninle oynamak istemiyorum. Yeah. Because because
I want to honor his need of rest because I know how it is when I want to rest. Çünkü senin dinlenme ihtiyacını onurlandırmak istiyorum. Çünkü kendimde bu ihtiyaç varken nasıl olduğumu biliyorum. I'm gonna play with my dog. Köpeğimle oynayacağım. By itself, immediately new creativity comes. Kendinden bir anda yeni bir yaratıcılık çıktı ortaya. Creativity is effortless. Yaratıcılık çabasız, gayretsiz bir şey. I don't need to think what to do. Ne yapacağım diye düşünmem gerekmiyor. What can I do? Ya ne yapacağım? I don't need to think what to do. Ne yapacağım düşünmem gerekmiyor. When you land on what is dear to you and to you, Yani hem ona hem bana neyin çok değerli olduğunu fark ettiğim orada durduğumda creativity will come to you. yaratıcılık size gelecek. You see, it's a very when you connect to your need, it's a natural process. İhtiyacınızla bağlantıya geçtiğinizde bu doğal bir süreç. It's like, do you know this experience? Maybe I don't know if it ever happened to you. Şu deneyimi biliyor musunuz? Hiç başınıza geldiğini bilmiyorum ama. That you felt hungry. Aç hissetmek mesela. Anyone had this Aç experience? hissetmek. You know that your belly is like. Böyle karnınız böyle içeri göçtü. Like your belly does that. Yani karnınız şunu yapıyor. It's how your body is calling your attention. Yani bedeniniz dikkate davet ediyor sizi. You need nourishment. Besine ihtiyacınız var. As you land, that I need nourishment. Yani benim beslenme ihtiyacım var yerine vardığınızda. You don't need to think, shit, what to do. Ne yapacağım diye düşünmeye gerek yok. Just automatically, the image of my fridge will come to me. Otomatik olarak buzdolabımın ilgisi bana gelecek zaten. You see, it's effortless. Yani gayretsiz, çabasız bir şey. Or, you know, did it ever happen to you that you felt tired? Ya da hiç yorgun hissettiğiniz oldu mu? Ever happened to any of you? Hiç oldu mu bir şey? Feeling tired, that's how your body is calling your attention to, I need rest. Bedeniniz dikkat çekiyor size. Dinlenmeye ihtiyacım var diyor. Connecting to my need for rest is just the image of my bed come to me. Dinlenme ihtiyacımla bağlantıya geçtiğim anda yatağımın imgesi bana gelecek. I don't need to think, shit, what to do. Asiktir, ne yapacağım diye düşünmeme gerek yok. Shall I hang myself from the ceiling? Ya ben kendimi tavandan mı sarkıtsam? No, maybe I should put myself on the road. Ya da kendimi yola götür koyayım. No. Maybe I should go on the roof and downstairs. Çatıya çıkıp ineyim çıkayım. I want to ask something. Arabuluculuk yaptığını söyledi He Amsterdam'da. told that he makes mediation in Amsterdam. Sana gelen insanlarla onların birbirlerinin ihtiyaçlarını gösterdiğinde o an görüp deyip çözüm what to do demeden gidiyorlar mı? Onu merak ettim çünkü. I'm curious about if the people who come to you when you show them their needs, do they say without saying what to do? Oh, Yeah, they immediately do, wow, Yoram. What a realization. All my life behind was a mess. I'm obsessed with it since 17 years. ben buna 17 yıldır takıntılıyım. And still, when my girlfriend doesn't clean the dishes, Yani hala kız arkadaşım bulaşıkları temizlemediğinde I'm thinking, shit, what to do? I'm not going to become a
perfect giraffe in this lifetime. Ben bu hayat döngüsünde mükemmel bir zürafa olmayacağım. But every little step I'm doing it is a complete new heart opening, new possibilities in the world. Ama her küçük adım yeni bir kalp açılımı, yeni mümkünler hayatta. Does that answer your question? Bu senin Evet, sorunu. benim için evet. Ama Sormayacağım. şunu düşündüm. Yani insanlar sana bir para veriyorlar. But people pay you Ve bir çözüm için geliyorlar. and they come for a solution to you. Hani burası bir kurs. Okay, Ve this biz is bir a şeyler workshop. hani fark etmek bize iyi geliyor olabilir. And Ama for us, şöyle recognizing iki insan biri para verip geldiğinde for us, recognizing things do good to us, but people who are without a solution, when they come to you, Yeah. yani they're in çok space. gerçekçi gelmiyor. It is Ve not hani very realistic for çıktıklarında me. muhtemelen şey diyor, bir de para verdik bu adama, ne oldu şimdi diyeceklerini When they go düşünüyorum. out, I think that they say, you paid this man, what happened? Yeah. So, Yoram, we pay you money, Yoram, sana para veriyoruz. so what to do? Yani biraz sorumu şöyle değiştirdim. I can change my question. And the most challenging En zor olan şey, is if I hear it with my jackal ears, onu çakal kulaklarında duyduğum oluyor. is when I think to myself, Yani kendi kendime şöyle düşünürsem, oh shit, lastiktir. they pay me money, Onlar bana para veriyor. now I have to do something. Şimdi bir şey yapmam lazım. This is my question. Then I'm constantly falling into this place, especially when I'm paid for it. Yani hemen gene oraya düşüyorum. Özellikle bana para ödeniyorsa. And what I see is that whenever I'm thinking this, Ben bunu her düşündüğümde I start to do very weird things. Very weird. çok böyle şeyler. I start to judge them Onları yargılamaya başlıyorum. because I get stressed. Çünkü strese girmiş oluyorum. And I think, okay, my job is to solve it. Evet, şimdi benim görevim bunu çözmek. So, O zaman I think you should forgive him. ben onu affetmelisin. Can you forgive him? Onu affetmelisin. Yeah, and when she doesn't do, then I'm like, you're ruining my mediation here. Ya benim arabacılığımı bozuyorsun şimdi burada sen. So in other words, I start to act out of fear. Yani başka kelimelerle söylemek gerekirse korkudan hareket I etmeye get so başlıyorum. scared about my self-image. Kendi iç imgemle ilgili korkuya They düşüyorum. will leave this mediation. Ama şimdi bu arabuluculuktan And they will, çıkacaklar. they will look at each other Birbirine outside the door, bakacaklar kapının dışında. and they will say, Diyecekler ki that was really not helpful, huh? bu pek de işe yaramadı değil mi? And even worse, Daha da kötüsü. then they will go to their friends, Arkadaşlarına and gidecekler. their friend will ask, hey, how is the mediation with Yoram? Arkadaşları soracak şimdi. Nasıl geçti Yoram'la arabuluculuk? I'm very disappointed. Ben çok hayal kırıklığı içindeyim. It was not helpful at all. Hiç işe yaramadı. This is so scary for me. Bu gerçekten çok korkutucu benim So I will için. so quickly fall into start to try to solve the conflict. O yüzden çarçabuk sorunu çözmeye çalışıyorum. But I fucked it up enough time Yani yeteri kadar sıçtım. to see that I'm just more efficient when I'm not trying to solve. Çözmeye çalışmadığımda daha yetkin olduğumu, When my focus is just on connection, yani odağım sadece bağlantıda olduğunda it's more healthy for me, benim için daha sağlıklı. and it's so much faster entering to a sense of a team and Bir takım olma haline, özüne çok daha hızlı kavuşuyoruz. it's a leap of faith into a completely new paradigm that I was not educated upon. Benim daha önce hiç terbiyesini görmediğim bir paradigmaya doğru bir dönüş. Thank you. Teşekkür ederim. What's going on in you now? Şu anda içinde ne olup bitiyor? Bir çözüm bulmam lazım ama çözümüm yok. I have to find a Benim çözüm bulmam I gerektiği an have to hissediyorum. find a solution, but I don't find a solution. Then Now comes- I'm anxious because I don't have any. Then come a thought, I have to find a solution. Çözüm bulmak zorundayım bir düşüncesi geldi It's şimdi. a jackal thought. Bu da çakal düşüncesi. And then I feel anxious. Sonra da endişeleniyorum. Now that's, for me, what she's doing now is one of the key things about conflict.
Şu anda onun yaptığı benim için anlaşmazlıkların anahtar bir nokta özelliği. is that whenever there is a conflict, Bir anlaşmazlık olduğu anda inside of me or outside of me, benim içimde ya da dışımda bir anlaşmazlık, as a jackal educated human being, çakal terbiyesi görmüş bir insan olarak I learned to think like that. böyle düşünmeyi öğrendim. Shit, what to do? Ha siktir, ne yapacağız? How to solve it? Nasıl çözeceğim şimdi bunu? And just notice what happened when she thinks what I have to do. Sadece ne olduğunu fark edin. Ne yapacağım şimdi diye düşündüğünde She immediately feels anxiety. hemen tedirgin oluyor. Hemen endişeli. This is how I see our society. Toplumumuzu böyle görüyorum işte. The thought what to do Ne yapacağım düşüncesi is there to try to support me to be creative. Is there to try to support me to be creative. beni yaratıcı olmak için desteklemek üzere orada. Yeah, is it that you really want to be creative to figure out how to take care of all the needs? Bütün ihtiyaçlara özenmek için yaratıcı olmak mı istiyorsun? So that you can really stand for yourself and be at peace with your Yani gerçekten hem kendin için hem de başkalarının huzuru için özenmek mi istiyorsun? İstiyorum. Yes, I want. Ama tekrar aklıma iyi de bu olmaz ki. Hani, Dolayısıyla dolayısıyla Allah'ın this can't happen. This can't happen. I think then I say shit. Oh my god, shit. It's not possible. Olamaz, mümkün değil. Then I feel depressed. Sonra da depresif oluyorum. Okay? Doğru mu? Evet. So again, so this thought of what to do, Ne yapacağım düşüncesi. or that's another version of it, it's not possible. Onun diğer bir versiyonu bu mümkün değil. This is how I learned to try to be creative. Bu benim nasıl yaratıcı olacağıma dair öğrendiğim şey. And then I feel depressed or anxiety. Sonra sıkıcı, depresif veya endişeli hissediyorum. So just notice how we learn to be creative. Sadece fark edin, yaratıcı olmayı nasıl It's öğrendim? by entering anxiety and depression. Gerginlik ve endişe ve depresif alana girerek. This is how I learned to become creative. Bu benim yaratıcı olmayı öğrendiğim şekil. Shit, what to do? Ha siktir, ne yapacağız? What to do? Ne yapacağız? Well, but it's not possible. Ama What mümkün to do? değil, ne yapacağız? No, it's not Hayır. possible. But what to do? Ama ne yapacağım? How to solve the conflict? Anlaşmazlığı çözmek zorundayım. And I'm not sure that this is the most creative physical state. Bunun en yaratıcı fiziksel durum, biçim olduğundan emin değilim. You will see that in the coming days, Göreceksiniz ki önümüzdeki today, günlerde tomorrow, one of my, I will repeat it over and over again. sürekli tekrarlayacağım şey şu ki The last thing I'm trying is to solve the conflict. yapmak istediğim son şey, yapmaya çalıştığım son şey anlaşmazlığı çözmek. And that's very challenging Bu gerçekten çok zor. because we are educated to try to solve conflict. Çünkü anlaşmazlıkları çözmeye yönelik terbiye gördük. So the last thing I want is to solve the conflict. Anlaşmazlığı çözmek yapmaya çalıştığım son şey. I'm addressing something much deeper than that. Bundan çok daha derin bir şey işaret ediyorum. I'm addressing how to create the quality of connection Nasıl bir bağlantı niteliğini oluşturacağıma işaret ediyorum. where creativity can flow, Ki orada yaratıcılık akabilsin. effortless. Çabasızca. Creativity is not effort. Yaratıcılık çaba değil. See, I cannot be creative. Yaratıcı olamam. The less you do, you become more creative. Bunu daha az yaptıkça ne kadar az yaparsanız o kadar yaratıcı olursunuz. You know this phenomena of when you sleep? Uyuma durumunu biliyor musunuz halini? Did it ever happen to you that you had a dream Yani rüya gördüğünüz oldu mu hiç? and that you woke up in the morning Sonra sabah uyandınız. and you were thinking, how could I ever think about that? Yani böyle bir şeyi nasıl düşünmüş olabilirim? And kind of your whole body is moved by what you created in the night. Yani bütün bedeniniz gece yarattığınız şeyle ilgili şeyden çok etkilenmiş durumda. You know this experience? Bu deneyimi biliyor musunuz? I'm so moved by dreams. Rüyalardan çok etkileniyorum. My understanding of it is that you do so much nothing Benim anlayışım şu ki o kadar hiçbir şey yapmazsanız that you become so creative. o kadar yaratıcı olursunuz.
So what I do, I'm not trying to solve conflict. Yapmaya çalıştığım şey anlaşmazlığı çözmeye çalışmak değil. I'm only connecting with the essence. Sadece özle, yani ihtiyaçlarla bağlantıya geçmek. Needs will bring me creativity. İhtiyaçlar bana yaratıcılığı getirecek. And it asks a certain muscle Yani belli bir kas gerektiriyor bu. that I call breathing in the not knowing. Bilmemeye dönük nefes almak. Bilinmezliğin içinde. Bilmezliğin içine nefes almak. How many of you are parents? Aranızdan kaçı ebeveyn? Anne baba. Do you know what to do? Ne yapacağını biliyor musunuz? Probably they should. How many times a day you don't know what to do? Günde ne kadar kez ne yapacağınızı bilmediğiniz oluyor? Yüzlerce kere. Like God didn't give me the recipe how to parent. Tanrı bana nasıl ebeveynlik yapacağımın reçetesini vermedi. So I spend 95% of my time not knowing. Yani zamanımın %95'ini ne yapacağımı bilmeyerek geçiriyorum. How many of you think that because you are a parent you're supposed to know? Kaçınız ebeveyn olduğunuz için bilmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz? Then you know what stress feels like. O zaman stresin nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuz. Professionally. Yani bunu anlamak, yani bunu anlattığı zaman gerçekten çok net bir şekilde anlıyorum. When you tell this, I really understand it very clearly. Ama bu benim öğrendiğim şeye o kadar zıt bir şey ki. But this is such an opposite to what I learned. Çünkü özellikle profesyonel hayatta Because especially in the professional life, çözüm odaklı olmak bir aranan bir meziyet. it's a skill to be result oriented, solution oriented. And it's such a good quality if you have. Yani bu çok iyi bir nitelik eğer çözüm odaklıysan. Bir şeyi anlamak istiyorum. I want to understand something. Tamam. O Okay. zaman kendimi bir anlayacağım. Okay, I will understand myself first. Ne oluyor, ihtiyaçlarım ne? What happens, what are my needs? Sonra onu anlayacağım. Then I will understand him. Sonra durunca zaten bu anlaşmayı anlama haline gelince zaten çözüm gelir mi demek istiyor? Creativity comes falan gibi bir şey Do you diyor mu mean orada? that when I stay there, does the solution come from itself? When you say creativity will come, will appear. When I know what is important to me and what is important for the other, Ben eğer benim için ve onun için neyin önemli olduğunu bilirsem, the essence of the need, özünü yani ihtiyacı bilirsem, images will start to come to me. imgeler bana gelmeye başlayacak. You see, like yesterday, Dünkü gibi. we connected with Faiza, Feyza ile bağlantı kurduk. that she really needs rest, Gerçekten dinlenmeye ihtiyacı vardı. and that I need variety and adventure. Benim de çeşitliliğe ve maceraya ihtiyacım vardı. Immediately somebody say, hey, let's go to the mountain with waterfall. Hemen birisi dedi ki hadi gidelim bir dağ, içinden şelale akan bir dağ. It's automatically that images will start to come. İmgeler otomatik olarak gelmeye başlıyor. But the skill is first to know what is really important. Ama asıl beceri önce neyin önemli olduğunu bulmak. If I don't know her needs, Onun ihtiyaçlarını bilmezsen eğer, when I hear I want to swim, eğer yüzmeyi istiyorum duyarsam, I don't get what it is really about. gerçekten orada ne olduğunu anlamıyorum. Then I think we have to go to the sea. Sonra düşünüyorum ki denize gitmek zorundayız. And that's immediately a danger to my need. Then I want to do this. Ve o anda o strateji benim ihtiyacım için bir tehlike ve o zaman da bunu yapmak istiyorum. If you try to solve before knowing what it is really about, Gerçekten neyin önemli olduğunu bilmeden çözmeye çalışıyorsak, see, I remember yesterday when we connected, I want to matter. That my needs matter. dün bağlantı kurduğumuzda çıktı ortaya, fark ettik ki ben önemli olduğunu bilmek istiyorum, benim ihtiyaçlarım önemli olduğunu. Suddenly she became flexible. She said, "Oh, actually, I'm almost wanting to go with you to the mountain." Yani bir anda esneklik kazandı ya, aslında neredeyse dağa gitmek isteyeceğim. There is a whole magic that nobody was teaching me is available there. Magic that? Nobody was teaching me that is available there. Bana kimse öğretmedi onun orada
mümkün olduğunu. When a human being is being fully heard Bir insan tamamıyla dinlendiğinde, duyulduğunda and have a sense that their needs are being taken seriously, ve ihtiyaçların ciddiye alındığını fark ettiğinde immediately there is kind of a new openness. orada yeni bir açıklık oluşuyor. But I learned immediately to think, shit, what to do? Ben şunu öğrendim hemen düşünmeyi. Ha siktir, ne yapacağım? Then any solution we will come with would be like a band-aid on a broken leg. O zaman bulunacak her çözüm kırılmış bir bacağa yapıştırılan bir yara bandı gibi. When you practice it together, that will be the main invitation, not to solve the conflict. Kendi aranızda bunu çalışırken benim ana davetim şu, sorunu çözmeye çalışmamak. Just to connect with the needs and sit there. Sadece ihtiyaçlarla bağlantıya geçip öylece orada oturmak. It feels horrible for jackal-educated human beings. Çakal terbiyesi görmüş insanlar için bu berbat bir şey. Yes, but what to do? Evet ama ne yapacağım? How to enjoy judgments. Yargıların tadını çıkarma pratiği yapacağız. Whenever there is a conflict, there are judgments. Bir anlaşmazlık olduğunda ortada yargılar vardır. And maybe some of you, do you have the thought that, now that we learn nonviolent communication, Şimdi şöyle bir düşünceniz var mı şu anda şiddetsiz iletişim Evet. öğrendiğimiz için? that jackal is bad Çakal kötüdür. and giraffe is good? Zürafa da iyidir. Böyle bir düşünce var mı? Anyone have this thought? Yes, I do. Evet, ben böyle düşünüyorum. Do you hear the paradox? Buradaki paradoksu duyuyor musunuz? Yes. The giraffe is how to go beyond right and wrong. Zürafa doğru ve yanlışın ötesine geçmeyi temsil ediyor. Do you know this sentence from Rumi? Mevlana'nın sözünü biliyor musunuz? Beyond right and wrong there is a field, I'll meet you there. Doğru ve yanlışın ötesinde bir yer var. Seninle orada buluşalım. When I first heard it, I was pissed because he tells me I will meet you there. Bu cümleyi ilk duyduğumda bayağı sinirlendim çünkü diyor ki hani orada buluşalım. But I'm completely there. Ama ben tamamen buradayım. Even when I learn NVC, immediately I think, okay, that's bad and this is good. Şiddetsiz iletişim de öğrensem hemen diyorum ki anında bu kötü, bu iyi. And so how to go into this paradigm shift? Bu paradigma dönüşümüne nasıl bir ulaşacağım? So for me, the paradigm shift is happening when I start to caress the jackals. Ben çakallara iyi baktığımda, şefkatle baktığımda paradigma dönüşümü yapacağım. Jackals are really sweet. Çakallar çok tatlı. Jackal is actually a giraffe with some communication problem. Çakal aslında iletişim problemi yaşayan bir zürafa. Yeah. So I want instead of thinking, do you have this thought of I shouldn't judge? Yargılamamalıyım diye bir düşünceniz olur mu? I'm so judgmental. I should stop judging. Ay çok yargılıyorum, yargılamayı bırakmalıyım. After I learn NVC, I still judge. Şiddetsiz iletişim öğrendim, hala yargılıyorum. Or to say to other people, Ya da diğer insanlara söylemek. hey, why are you so judgmental? Ya niye bu kadar yargılıyorsun? Stop judging. Bırak yargılamayı. Do you hear the paradox? Bu paradoksu duyuyor musunuz? I'm judging the judgment. Yargıyı yargılıyorum. Then I'm falling even deeper into the jackal land. Çakal dünyasına daha derin gidiyorum o zaman. So instead of doing like I shouldn't judge, Yargılamamalıyım demek yerine I want to do the opposite. tersini yapmak istiyorum. Like, hey jackal, come closer. Hey çakal gel yaklaş. I want to hear you better. Seni daha iyi duymak istiyorum. The reason why I love judgments, Yargıları sevmemin sebebi judgment is a condensed authenticity. yargı sıkıştırılmış, yoğunlaştırılmış bir In a tragic hakikilik. package. Trajik bir pakette. So whenever somebody judges you, Birisi sizi yargıladığında they carry a very beautiful, authentic, life-serving message. sizinle çok güzel, hakiki bir yaşama hizmet eden bir mesaj paylaşıyorlar. And whenever somebody judges because something is really important to them right now, Birisi yargıladığı anda kendisi için çok önemli olan bir şey söylemeye çalışıyor. something very beautiful. Çok güzel bir şey. So I just want to become more skilled in how to caress the jackals. Çakalları sevmek için daha beceri kazanmak istiyorum. So this is what I want to practice. Pratik Caressing etmek the istediğim jackals. şey bu. Çakalların başını okşamak.
Orada ki tepkisi benim sınırlarıma girmiş olduğunu düşünüyorum. Because I think that his reaction comes into my boundaries. Yeah. Yeah, so maybe just to say, This is the Jacob. can I take it back? The strategy. And so, boundaries is a strategy to meet needs. Sınırlar ihtiyaçları karşılamak için bir strateji. I guess many of you grew up on this concept that children need boundaries. Tahmin ediyorum pek çoğunuz çocukların sınırlara ihtiyacı olduğu konseptiyle büyütüldünüz. But boundary is not a need. Ama sınırlar bir ihtiyaç değil. Boundary is a way to take care of something very beautiful. Sınırlar çok değerli, çok güzel bir şeyi korumak için bir strateji, bir yol. Yeah, so when you say that you need boundaries, that your boundaries were crossed. Sınırlara ihtiyacınız olduğunu söylediğinizde ya da sınırlarınızın aşıldığını söylediğinizde Is it that you really need safety güvenliğe ihtiyacın olduğunu söylüyorsun mesela. and respect? Saygı. Respect. Saygı. One thing. Respect, saygı bir şey. Böyle anlarda yani aslında şöyle, böyle anlarda bağlantımı koparmak istemiyorum. At these moments I don't want to break the connection. Ama çok sinirleniyorum. But I get very angry. Ve bu duruma arkadaşlarımla düşmekten de nefret ediyorum. And I hate coming in such a situation with my friends. Yes. Çünkü bağlantımı koparmamaya ihtiyacım var. Because I need not to break my connections. Yeah. Ama kendi fikrimi de söylemeye ihtiyacım var. But I also need to express my own opinion. Yeah. Ve beni bu duruma soktuğu için de kızıyorum yani. Ne gerek var? And that I get angry that he puts me in that situation. Yeah. Why do you need this? So the jackal say, he puts me in this situation, Çakal diyor ki, o beni bu duruma soktu. and I feel anger. Sonra da öfkeleniyorum. And anger is one of my favorite emotions. Öfke benim en favori duygularımdan biri. Anger is saying something is really beautiful here. Öfke diyor ki bir şey gerçekten çok güzel burada. Something really important. Bir şey gerçekten çok önemli. Did you see a YouTube of Mother Bear when she protect baby bears? Anne ayının bebek ayıları koruduğu YouTube videosunu seyrettiniz mi? If you visit a mama bear while she has her baby bears near her, yanındaki yavru ayıları koruyan anne ayıyı seyrettiniz mi? she will do a very beautiful movement. Çok güzel bir hareket yapıyor. That's anger. Bu öfke. Anger is because I have very beautiful baby bears. Öfke var çünkü çok güzel yavru ayılarım var. Very vulnerable baby bears that I want to protect. Çok kırılgan yavru ayılar var. Onları korumak istiyorum. Sweet baby bears needs. Tatlı yavru ayılar. So are you angry? İhtiyaçları var. Because you really want to care for this connection. Kızgınsın, öfkelisin çünkü gerçekten bu ilişkiye özenmek istiyorsun. Anger is so sweet. Öfke çok tatlı. I'm so angry because I love you so much. Çok öfkeliyim çünkü seni o kadar çok seviyorum ki. And I'm afraid that if I will be angry it will break our connection and I want to be in connection. Öfkeli olunca bu bağlantının kopacağından korkuyorum ve bu bağlantıyı korumak istiyorum. Is that? Evet, kendimle de bağlantımı korumak istiyorum. Yes. Çok ifade etmesem. I also want to protect my connection with myself because if I don't express myself, o zaman da kendimle bağlantımı koparıyorum. then I break the connection with myself. Evet. So what I hear is that in a way you are torn. Yani sen karışıksın, için karışık. That you have two beautiful needs, two baby bears. İki güzel ihtiyacın, iki bebek ayı You var. want to take care of both. İkisiyle de ilgilenmek istiyorsun. Ve tekrar sinirliyim benim duruma soktuğu için. I'm again angry because he put me in that situation. Yes. The bastard put you in this situation. Yani piçin teki. Yeah. And the anger is because it's so challenging. Ya bu çok zor, o yüzden öfke var burada. Because you so want both to care for your expression. Çünkü sen ikisi için de özen göstermek To be istiyorsun. able to be honest, to express yourself. Yani dürüst olmak ve kendini ifade etmek. Not to lose yourself again.
Kendini yeniden kaybetmemek yani. This is so important for you so that you can be you with him. Senin için bu çok önemli yani onunlayken kendin olmak. Because if I put myself aside, there will not be connection. Because I will not be there. Çünkü kendimi arka plana attığımda bağlantı olmayacak. Çünkü ben orada olmayacağım. This is so important to you, honesty. Senin için çok önemli dürüstlük. Yeah? Evet. Yeah. And there is another beautiful baby bear. Ve güzel bir başka yavru ayı daha var. That is so want the connection to continue. O da bağlantının devam etmesini istiyor. Evet. Yes. So I want to be honest and in connection. Dürüst olmak ve bağlantıda kalmak istiyorum. And how I learn when people judge me, İnsanlar beni yargıladıklarında what I learn to do is to say, stop judging me. yapmayı öğrendiğim şey beni yargılamayı bırak demek. And I found this is not very powerful. Bunun pek güçlü bir şey olmadığını fark ettim. This is basically what the jackal is trying to do. Temelde çakalın yapmaya çalıştığı şey, Is that I try to change the other diğerini değiştirmeye çalışıyorum. in order to meet my needs. Kendi ihtiyaçlarımı karşılamak için. When I say you are selfish, Sen bencilsin dediğimde, I'm trying to make you change so that I can meet my needs. seni değiştirmeye çalışıyorum ki kendi ihtiyaçlarımı karşılayabileyim. Does that make sense? Bu anlamlı geliyor mu? Did you try to change people in your life? Hayatınızda insanları değiştirmeye çalıştığınız oldu mu? No. How much energy did you put into it? Buna ne kadar enerji yatırdınız? Hello? You can enlighten a city. Huh? You can enlighten a city with it. Bu enerjiyle bir şeyi aydınlatmak mümkün. But they're really stubborn. They're not changing. Onlar inançlılar, değişmiyorlar. Trying to be That's the problem. Her erkek arkadaşımla denedim ama değişmiyorlar. Something is wrong with them. I give them all the gift and knowledge how to change. Değişmeleri için her bilgimi veriyorum. Her şeyi veriyorum. And I know how to change. Ve nasıl değişileceğini biliyorum. Yeah, I really know. Gerçekten biliyorum. They will be so happy if they will change. Eğer değişirlerse çok mutlu olacaklar. Tek istediğim onların iyiliği. I just want their best. I want your best. You are so stupid. İstiyorum, aptalsın çok. Bana niyetim var. This is just my best intention. Yes. Hey, the real lesson is starting now. Asıl ders şimdi başlıyor. The real lesson is starting now. How to change people. Finally, Yoram, you get to the point. We spend all this time self-connection. There is something really tragic going on. Yani gerçekten trajik bir şeyler olup gidiyor. I see so many people putting so much beautiful energy into try to change other people. O kadar çok insan görüyorum ki kendi güzel enerjilerini karşılarındakilerini değiştirmeye veriyorlar. And how much change can you report? Ne kadar bir değişim elde ediyorsunuz? How much your mother and father change? Anneniz ve babanız ne kadar değişti? Minus A change. Eksi. Minus change. Minus change. Change in the opposite direction. Yeah. And do you like when people try to change you? İnsanlar sizi değiştirmeye çalıştıklarında hoşunuza gidiyor mu? So now you know why they don't want to change. Onları niye değişmek istemiyorlar? It's different. It's different if I change them. Ya benim onları değiştirmem başka bir şey tabii. It's very different because I Gerçekten. come with good intention, they come with bad intention. Ben kötü niyetli. So my favorite way to practice is if any of you has a judgment now about me, En sevdiğim pratik şu anda herhangi birisinin benimle ilgili bir yargısı var mı? that would be the most fun for me. Benim için en eğlenceli olan bu.
Bunu çalışmak. So either anyone except Nick who has a judgment. Nick dışında benim bir yardımcısı olan var mı? We're supposed to not have this judgment. Ha? You're supposed to what? Not have this judgment. Bende bu yargı olmamalı. Bu yargıya sahip olmamalıyım. I will just say really first few words of what I'm going to do with these ears. Sadece bu kulaklarla ilgili ne yapacağıma dair birkaç kelime söylemek istiyorum önce. So with these ears, I don't hear judgment. Bu kulaklarla ben yargı duymuyorum. You remember yesterday we said judgment is a lie. Dün demiştik, hatırlar mısınız? Yargı bir yalan. It's a tragic description of what's really going on. Gerçekte ne olup bittiğinin trajik bir ifadesidir. So with these ears, I don't hear judgment. Bu kulaklarla yargı duymuyorum ben. I hear that the jackal's heart is bleeding. Çakalın kalbinin kanadığını görüyorum. And my focus is on the jackal heart. Ve odağım çakalın kalbinde. It's a little shift of focus. Yani odak farkı, odak değişimi. Instead of believing his words to be true, Onun sözcüklerinin gerçek olduğuna inanmak yerine I believe his experience to be true. onun deneyiminin gerçek olduğuna inanmayı seçiyorum. Thank you. So I put my focus on their feelings and needs, Yani odağımı karşımdakinin duygularını ve ihtiyaçlarına yöneltiyorum. on the experience behind the words. Sözcüklerin arkasındaki deneyime. And the whole art is the art of guessing. Buradaki bütün sanat tahmin etme sanatı. So she will say something, O bir şey söyleyecek yani. and as my focus is on her experience, Benim odağım onun deneyiminde olduğu için and as I never know what she feels and what she needs, onun ne hissettiğini ve neye ihtiyacı olduğunu asla bilmediğim için I just make guesses. tahminler yürütüyorum. And probably my guesses will be wrong, Yani büyük olasılıkla tahminim yanlış olacak. because they are guesses. Çünkü onlar tahmin. And hopefully she will correct me. Ya, umuyorum ki o beni düzeltecek. And in this way we will go slowly towards her authenticity. Bu yolla yavaşça onun hakikatine doğru ilerleyeceğiz. You wanted to tell me something? Bana bir şey Ya. söylemek ister misin? Evet. I think sometimes that you are fake. Bazen senin sahte olduğunu düşünüyorum. Yeah, so you're unsure if what I'm saying is real or not. Yani benim söylediğim şeyin gerçek olup olmadığından emin değilsin, öyle mi? Yeah, sometimes I don't believe when I perceive you and other who practice nonviolent communication that they really care or they're faking. So I can see the pattern repeating inside of me. I'm not sure if I have understood right. Yeah, say it in Turkish now, correct? Could you repeat it again? And just in parts, I will translate in parts. That this judgment, that I don't believe that they really care, and I can see that it's with people who practice non-verbal communication or sharing that. Yani şiddetsiz iletişimi pratik eden insanlarda bazen gerçekten onların özelliklerine emin olamıyorum. Also the other people are not sure about what she's saying. So can I just guess? I'm confused because you Can I- told that. It doesn't matter. Önemli değil. You see, because very often I don't understand what people say. I don't have to understand. Anlamak zorunda değilim. And that's the art of guessing feelings and needs. Bu zaten duyguları ve ihtiyaçları tahmin etme sanatı. I don't understand a word from what she says. O söylediği şeylerin kelimelerini anlamıyorum. Then I will make a guess O zaman tahmin yapıyorum. of what I think I'm hearing. Ne duyduğumu düşündüğüme dair. And jackals are very generous. Çakallar çok cömerttir. If you will not be precise, he will correct you. Eğer sen tam düzgün söyleyemiyorsan o da düzeltecektir. He will continue correcting you until you get into the message. Sen mesajın özüne gelene kadar o seni düzeltmeye devam edecektir. The master of her body. Kendi bedeninin ustası o. She's the only authority here. Buradaki tek otorite o. So I'm just guessing. Ben sadece tahmin ediyorum. That's the difference between guessing and analyzing. Bu tahmin etmek ve analiz etmek arasındaki fark. Analyzing is not to add the question mark.
Analiz etmek soru işaretini eklememek demek. To say, yeah, you are projecting the image of your father on me. Yani sen şu anda babanla ilgili imgeyi bana yansıtıyorsun. Human beings very often they hate to be analyzed. İnsanlar genellikle sıkça analiz etmekten nefret ederler. Because they want to be the masters of their body. Çünkü onlar kendi bedenlerinin ustası olmak isterler. Why don't we ask her feelings instead of guessing? Because when someone is guessing my feeling, I don't like. Yeah, so you mean to ask her, hey, what do you feel? Neden ona ben duygularını sormuyorum da tahmin ediyorum? Çünkü birisi tahmin etse gıcık olabilirim. Evet, yani ben biri duygularımı söylediği zaman mesela ben çok hoşuma gitmez. If somebody talks about my feelings, I would not like it. Yeah. So it differs between people. Önce ilk olarak insanlar arasında. And there is a little trick in it. İçinde küçük bir numara var. That if you really clarify that it's a question, bunun gerçekten bir soru olduğunu netleştirin. Which actually the real message I send ilettiğim asıl mesaj is please correct me. Lütfen beni düzelt. That's my inner text. Please correct me, please correct me. Benim iç metnim bu. Alttaki metnim bu. Lütfen beni düzelt, lütfen beni düzelt. Because I want to see you as you are. Çünkü ben seni olduğun gibi görmek istiyorum. And there are many people who say in many coaching techniques they say only open questions. Pek çok koçluk tekniğinde şu söylenir. Sadece ucu açık sorular. And I have a very different experience about it. Benim bununla ilgili çok farklı bir deneyimim var. The open questions tend to bring people to their heads. Ucu açık sorular insanları zihinlerine götürüyor. See, people don't know how they feel and what they need most of the time. İnsanlar çoğu zaman ne hissettikleri ve neye ihtiyaç duyduklarını bilmiyorlar. Just feel the difference if I say to you now. Sadece şuradaki farka dikkat edin. Size şimdi şöyle desem. When did it start? Ne zaman başladı? Just notice where your attention in your body goes. Sadece fark edin. Bedeninize dikkatiniz nereye doğru yöneliyor? Or if I say, is there some anger in you at this moment? Şu anda içinde bir öfke mi var? Are you feeling maybe tired? Belki yorgun mu hissediyorsun? Where your attention goes? To the body. Dikkatiniz nereye gidiyor? To the sun. Merkeze gidiyor. I find it so powerful to realize it. Bunu fark etmeyi çok güçlü buluyorum. That whenever you guess, people will go and check in the speed of light. Tahmin ettiğiniz zaman insanlar ışık hızında içeriği check etmeye gidiyorlar. And whatever they will give you after is already more from here. Sonra size verecekleri cevap zaten şuradan çıkıyor. Sometimes I'm using open questions. Bazen açık uçlu soruları kullanıyorum. But I'm aware that it tends to bring people to tell you long stories. It tends to bring people. İnsanlar açık uçlu soru sorduğu zaman uzun hikayeler anlatıyorlar. Ona eğilim gösteriyorlar. So I will continue. Şimdi devam edeceğim. Yeah. So is it something that you're suspicious with all these NVC trainers and NVC people? Bu şiddetsiz iletişim insanları ve eğitmenleriyle ilgili böyle bir şüphem mi var? But you're not sure if the care is authentic. Yani gösterdikleri özenin samimiyetiyle ilgili bir şey mi? Is that? There's also another part that I finally see something I have been missing, like the truth. Yani sonunda böyle gerçeğe dair özlediğim bir şey olduğunu fark ediyorum. And then another part is doubting if this is technique and it seems fake. Bir diğer bir tarafım da bu tekniğin fake mi, gerçek mi olduğu ile ilgili bir şüphe duyuyor. So if it's a technique, is it? Eğer teknikse Because you want real human connection. Sen gerçekten hakiki insani bağlantı istiyorsun. Authentic presence. Hakiki mevcudiyet. I want to trust that when you are sharing and when you
it seems like you care if I share it now. Paylaş, bir şey paylaştığında gerçekten güvenmek istiyorum. Eğer bir özen varsa burada bahsettiğin onun gerçek olduğuna. It's so important for you to know if the care is true. Yani özenin gerçek olup olmadığını bilmek senin için çok önemli. But then I see the evidence in my mind. Zihnimde kanıt görüyorum When I sonra. see some facial expression, face expression, it says, oh, you see, it's fake. So Bir yüz ifadesi görüyorum. O yüz ifadesi bana diyor ki, bu sahici değil, bu numara. Fake yani. Sometimes when you see my facial expression, yeah, not only you. Bazen yani yüz ifademde bir şey görüyorsun. Sadece me sen and de değil. others, Başkalarında da görüyorsun. you're a bit suspicious. Yeah. Biraz böyle şüphelisin. Is it a real care, Gerçekten sahici bir özen mi bu? or is it a technique? Ya da bir teknik mi? That you really care that you're there. Yani gerçekten özen göstererek orada mısın? Yeah, because I imagine that real care is really important to you. Hakiki Trust. özen, güven senin için çok önemli. That it really comes from care. Gerçekten özenden mi geliyor bu? Çok önemli. More that it's authentic. Onun hakiki olması daha önemli. That if you don't care, that you rather tell me that you Yeah. don't want to be there. Yeah. Eğer özen değilsen bunu bana söylemeni isterim. So because you want to trust authenticity. Hakikiyeye güvenmek istiyorsun. Evet. If there is no care, then you want to know it. Eğer ortada bir özen yoksa bunu bilmek istiyorsun yani. That's so important for you to know what's really going on. Bu çok önemli senin için yani. Gerçekten ne olup bittiğini bilmek. Yeah? Tamam. Yeah, that you're doing that from your heart, that you're really wanting to be there, caring. Yaptığın şeyi gerçekten kalpten yapmak, gerçekten özenmek istemek. Yeah. So is it for you in order to receive the care, to open your heart to receive the care? Yani senin için o özeni almak, onu karşılamak, kalbini açmak mı? That you really want to trust? Gerçekten güvenmek. Ha? Don't believe? I don't believe that you can really care for me. Gerçekten bana özen gösterdiğine inanmıyorum. I had it already yesterday that it came up like, do you really care? Like I'm doubting that. Dün geldi öyle bir şüphe. Gerçekten özen gösteriyor musun? Gerçekten umurunda mı? Yeah, when I check and I ask, do you really care, and I hear it, then I'm getting closer, but still maybe it's still that technique that you're using. So. Yani check edip sorduğunda ve senden cevap aldığında evet biraz daha yakın ama yine hala içinde küçük bir şüphe var. Bu bir teknik mi? Yeah, then you cannot take it in. Yani onu tam içine alamıyorsun o zaman bu şüpheyi. You really need to trust that it really comes from the heart. Bunun gerçekten kalpten geldiğine bir güvene ihtiyacın var. So that you can actually take it in and enjoy it. Yani içine alabilmek ve onun tadına çıkarabilmek için bir güven. And you really want to check if it's really authentic. Onun gel. Tamam mı? Şahane olduğundan güven. No, it's something else. I think that if I can receive that care, I think if I am valuable to. Bu özeni karşılayabilir miyim dönüşü bu? Yani o değerde miyim ben? Bu değeri alabilecek, bu özeni alabilecek birisiyim. Can I just explain something and I come back to you? Sadece bir şey anlatmak ve sonra geri dönmek istiyorum. Olur mu? This is for me the empathic process. Benim için bu empatik proses. Evet. It goes like this. Yani böyle gidiyor. You know this, the image of an iceberg? Muz dağı imajını bilir misiniz imgesini? Nick, are you laughing about how I'm painting? I'm actually more laughing Nick about benim your... çizimimle ilgili dalga geçiyor. I'm actually more laughing about your handwriting.
Daha çok ilgisini duyuyorum. So this is still okay, but this is horrible. Yani bu hala idare eder mi? Yukarıdaki berbat değil mi? You know the image of an iceberg? Buzdağı imgesini bilirsiniz. Yeah, that actually it's even smaller. Daha da küçük bu yukarısı. I didn't paint it very well. İyi resim yapamam. The small part of the iceberg is outside of the water and most of it is under the water. Buzdağının çok küçük kısmı yukarıdadır, çoğunluğu alttadır, suyun altındadır. And it's the same with judgment. Yargılarla ilgili aynı şey geçerli. Judgment is just the tip of the iceberg. Yargı bir buzdağının tepesi sadece. And in this empathic process, Ve bu empatik sürecin içinde we are doing this. bunu yapıyoruz. Derinliğe doğru savunuyor. We go through that. Slowly, slowly. Yavaş yavaş. La 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 la. See, she say one thing, O bir şey söyledi. then I just listen to this, Sadece bunu dinledim. and I guess the feelings and need in this. Bunun içindeki duygu ve ihtiyaçları tahmin And ettim. then she correct me, Sonra o beni düzeltti. and then, and again, I hear just how she corrects me now. Sonra şimdi beni nasıl düzelttiğini dinledim sadece. Listen to the last message. Son mesajı dinledim. Yeah, I forgot already what she said 1.5 minutes ago. Onun 1,5 dakika önce ne söylediğini şimdiden unuttum ben. Empathy is to be with her in the now. Empati onunla şimdi burada olmaktır. She is changing all the time. Sürekli değişiyor. So I'm only listening to the last message. Sadece son mesajını dinliyorum. It's such a relaxing job. Çok rahatlatıcı bir görev. I don't need to carry on my shoulder all the thing. Sırtımda bütün her şeyi taşımak zorunda falan değilim. I'm just hearing what is now, what is now. Sadece what is şimdi now, ne var? what is now, Şimdi what ne is var? now. Şimdi ne var? Şimdi ne var? Onu dinliyorum. If I'm focusing on this, we will just travel in her soul. Buna odaklandığımız zaman onun ruhunda gezintiye çıkacağız. And you see that in this process, it slowly it becomes that it has nothing to do with me. Bu sürecin içinde yavaş yavaş gördük ki bunun benimle bir ilgisi yok. Now suddenly we arrive to another layer that she's telling I'm not valuable. Şimdi başka bir katmana geldik. Kendi kendine ben değerli değilim dediği yere. And I love this moment so much. Ve bu anı çok seviyorum. Suddenly we get into the places, there's nothing to do with me at all. Bir anda öyle bir yere geldik ki benimle hiçbir ilgisi yok. Each time somebody judges you, it has nothing to do with you. Sizi birisi her yargıladığında olup bitenin sizinle Okay, hiçbir so ilgisi I yok. am not valuable in your faith? Yani ben değersizim, sen de sahte misin? What I hear so far is just how crucial for her authenticity is. Şu ana kadar duyduğum şey onun için hakikinin ne kadar hayati önemli Because kaydı. authenticity is the gate Çünkü hakikat bir kapı. for maybe. Belki, belki I can take in the care. özeni dikkate alabilirim. Wait. Before that, there are a few more gates to pass. Bekle, ona gelene kadar başka birkaç kapı daha var geçtiğimiz. So if you are really authentic, Yani gerçekten hakikiysen, then now I will share with you another gate. şimdi seninle başka bir kapı paylaşacağım. So is it that you tell yourself that you are not valuable? Yani kendine değersiz olduğunu söylüyorsun. That you don't deserve to receive care? Bu özeni bakımı hak etmediğini mi söylüyorsun? No, I start turning around when I care for my friend. She said she doesn't get connection. Şimdi şuraya geldim. Arkadaşıma ona özendiğimi söylediğimde, onu umursadığımı söylediğimde Yani bağlantı hissetmediğini söyledi. I say that I am failure in that moment, that I couldn't O anda give kendime- care that I really care. O anda o özeni ona yaşatamadığım için ben bir hatayım diyorum kendime. Is that okay that I explain at the same time? Yeah, Aynı zamanda gruba açıklama yapmam senin için okey mi? And on this, suddenly we meet the trauma from the past. Bir anda geçmişe dönük bir travmaya temas ettik. Her soul is very intelligent. She knows how to heal herself. Onun ruhu son derece
zeki, kendini nasıl iyileştireceğini biliyor. I just need to follow her. Sadece onu izlemeye ihtiyacım var. It's really an art of following. Gerçekten takip etme sanatı, izleme sanatı. It's like she guides me. It's like I'm blindfolded. Sanki ben gözlerim kapanmış gibi, körüm gibi. She say one thing, O bir şey söylüyor. and she invite me into the jungle of her heart. O kendi kalbinin ormanına, vahşi then I'm ormanına kind of beni like- davet ediyor. And carefully say, is it that you are sad? Dikkatle şöyle bir şey diyor bana, yani o üzgün müsün yani? And she say, no, I'm not sad. It's more that I'm angry. Yani yok, üzgün değilim aslında, daha çok kızgınım. So you are angry? Yani kızgınsın. Yes. Evet. I walk blindfolded in the jungle of her heart. Ben onun kalbinin ormanında gözlerim kapalı ilerliyorum. She's guiding me slowly in her rhythm. O kendi ritminde yavaşça bana rehberlik ediyor. And my only job is just to check if I hear her well in each step. Benim tek görevim her adımda onu iyi duydum mu onu check etmek. And each time she corrects me, immediately, so it's more like that. Her seferinde o beni düzeltiyor, yani ha daha ziyade böyle bir şey. And it's only when she say yes, I'm like, Sadece bana evet dediğinde ha diyorum. I will continue a little bit more. Biraz daha devam edeceğim şimdi. Yani kendi kalbine daha dürüst, sadık kalmak istiyorsun. Evet, kendime gerçek sadece olmak istiyorum. It's some sort of release now. Şu anda böyle bir rahatlama var That I bende. have this artful face and İçimde böyle bir parçam var. Sahteye kaçan. Like you want to give compassion to this part. Bu parçada şefkat göstermek istiyorsun yani. and the clarity that that it's something with me that I don't have to go outside to search for answers. Yani bunun benimle ilgili bir şey olduğuna dair netlik kazanmak, gidip bunun sebebini dışarıda aramak yerine. Bir şey sorabilir miyim? Merhaba, sanki. Tamam. Is it to ask her or to ask me? Ona mı bana? You too, you. So I just want to round up the, Bu kısmı toparlamak istiyorum diye. and then say, is it complete for you? Tamamlandı mı? Yeah. Evet. The baby is back with me. It's not there somewhere with you and listening. Bebeğim şimdi o insan sizin aranızda falan değil, ben de tekrar benim kucağımda. You almost lost your baby in the wood. Bebeğini ormanda kaybetmiştin, öyle mi? So nice to have it back. Onu tekrar kucaklamak ne güzel. Evet, benimle. Thank you. Teşekkür ederim. Shukran. In the case of Bruna, I understand the situation and it sounds okay to me. Sağ ol. Okay. Bunun vakasında durumu anlıyorum ve bana eyvallah geliyor. Sometimes I find it harder depending on the needs, different needs, life. Ben bazen başka ihtiyaçlar söz konusu olduğunda işi daha zor buluyorum. Mesela? This side there is the need of sexual expression, Yeah. Bir tarafta bir cinsel ifade ihtiyacı var. variety, Çeşitlilik ihtiyacı, freedom, özgürlük. and the other side loyalty, compassion, Öbür tarafta sadakat, şefkat. and sexual expression as well. Yine cinsel ifade ihtiyacı içinde mesela. Or accompany. Good. Ya da eşlik. So we do a very challenging dialogue. Çok zor bir diyalog yürüteceğiz şimdi. So I'm your partner. Şimdi ben senin partnerinim. It might be difficult for me. I can cry anytime. Benim için zor olabilir, her an ağlayabilirim. But I want to try. Ama denemek istiyorum. I love your tears. Gözyaşlarını seviyorum. Ben de. And my intention is not putting my problem on the table and trying to solve it. I just want to understand and get more tools, and maybe it can be useful for
somebody else. Niyetim kendi sorunu masaya koyup onu çözmeye çalışmak değil de ama anlamak ve belki daha çok araca sahip olup katkıda bulunmak. Would you like to know if people want to engage in this dialogue? Katılımcıların bu diyaloğa katılmak isteyip istemediğini öğrenmek istiyor musunuz? My request, Ricam, in order to protect her, onu korumak için is that whenever it's not engaging anymore for you, sizin için eğer bir şekilde dahil olamadığınız bir süreç that olursa you lift your hand and let us know. elinizi kaldırıp bizi haberdar edin. Except me. Nick dışında. And I want to check with you if it's true. Seninle check etmek istiyorum. Because otherwise she will all the time worry if, oh, is it boring for them, is it not boring? Çünkü sürekli endişe edecektir diğer durumda. Sıkıcı mı şimdi yoksa diğerleri için diye. Honesty is the key for safety. Dürüstlük, güvenlik için temel gerekli olan şey. Honesty is the key for safety. Dürüstlük, güvenliğin anahtarı. If I don't know what's going on in people, I start to imagine things. İnsanların içinde ne olup bittiğini eğer bilmezsem tahmin etmeye başlarım bir şeyler bildirmeye. Yeah? Tamam mı? Does that support you? Seni destekleyecek mi? Çıkabilir miyiz de? Hareket de etmiş olalım. İhtiyacım karşı. Can we go out? I will then move and meet my formal. Okay. And I'm not attached to solve anything, I'm just attached to connect. Ben şu anda hiçbir şeyi çözmeye kanalize olmuş değilim. Sadece bağlantıya kanalize oldum. So, sweetie, Tatlım, you want to tell me something? bana bir şey söylemek ister misin? I wish we could be together somehow. Bir şekilde birlikte olabilmeyi dilerdim seninle. Yeah. The way that both of us can be fulfilled at the same time. İkimizin de ihtiyacının aynı anda hayatına olmalı. That really scares the hell out of you. Bu seni gerçekten korkutuyor mu? I'm sad actually. Üzgünüm aslında. Sadness then. Orada üzüntü var değil mi? It's been so many years. Çok yıl oldu. Difficult for me. Benim için zor. So many years of suffering. Çok yıllar süren ızdırap. And we were all together. I can't imagine being alone. Hep beraberdik. Yalnız olduğumu hayal bile edemiyorum. We're so used to this together now. Bu birlikteliğe çok alışığız. And we have no idea how the world might be Yani dünyanın nasıl olabileceğiyle ilgili bir fikrim yok. without that. Bu olmadan. I know at some point I will get used to, but Biliyorum at bir this noktada moment it's alışacağım ama really hard to sit with this pain. şu anda bu acıyla oturmak çok zor. Something is really overwhelming. Yani bir şey gerçekten sana fazla geliyor, üstüne geliyor. The pain is like unbearable. Bu acı katlanamaz bir acı. When you imagine us not being together. Birlikte olmadığımızı hayal ettiğinde yaşadığım bu acı. Is that? Yes, but there is an imbalance on my emotions. It's changing very fastly. Duygularım böyle dengesiz, çok hızlı değişiyorlar. So now there is something else? Şimdi başka bir şey mi var? That's her judgment that I have imbalance in my emotion. Bu onun yargısı, duygularım dengesiz. Emotions are just very alive. They're changing. Duygular sadece canlılar, sürekli değişiyorlar. It's too fast. Çok hızlı, fazla hızlı. You think it's too fast how your emotion changes? Duyguların çok değişmesine fazla hızlı geliyor. It's just hard to kind of trace them. Yes. Onları yakalamak zor, izini sürmek. To be on this emotional roller coaster. And at the same time, continue my life, the kids, and
Hayatımı sürdürmeye çalışıyorum, çocuklar vesaire. There is some kind of a wish for some taste of stability. Ya böyle bir stabiliteye ihtiyaç var, özlem öyle mi? So you can take care of all the different aspects that are so precious to you. Senin için çok değerli olan, yaşamındaki değerli şeylerin hepsine özen gösterebilmen için. The kids, yourself. Çocuklar, kendin, o bu. And you so wish to care for all. Herkes için özen göstermek, bütün parçalara özen göstermek istiyorsun. What I'm doing first, I'm just doing empathy. Ben şeyi anlayamadım. O kulaklar farklı, zürafa I farklı. didn't understand these ears. The giraffe and the ears are different. Just to clarify that what I'm doing now is just empathy. Sadece netleştirmek için şu anda yaptığım şeyin empati olduğunu göstermek için. I put my giraffe ears on. Yani zürafa kulaklarımı taktım. And I'm following her in the jungle of her heart. Onu kendi kalbinin vahşi ormanında izliyorum. Without being attached to anything other than connection with her while she is changing. O değişirken onunla bağlantı kurmanın dışında başka hiçbir şeye odaklanmadım. Do you know, did you ever look at a butterfly? Hiçbir kelebeğe baktınız mı? Yani kulaklar çakal kulakları. Yok, the ears are jackal ears. Pardon. Pardon, okay. Empathy is like to look at a butterfly. Empati bir kelebeğe bakmak gibi. She's all the time changing and I'm just... O sürekli değişiyor, ben de sadece bunu yapıyorum. Following this unpredictable movement. Bu öngörülemez hareketi takip ediyorum. And I like butterfly because it's a naturally unpredictable movement. Kelebeği seviyorum çünkü bu doğal olarak öngörülemez bir hareket. Which help me to stay present. Benim anda kalmamı sağlıyor. Because I never know where she goes next. Çünkü hiç bilmiyorum bir sonraki an nereye gideceğimi. What's going on in you at this moment? Şu anda içinde ne oluyor? It's like I choose some of my needs, Sanki bazı ihtiyaçlarımı seçiyorum. which are more valuable, Benim için daha değerli ihtiyaçlar onlar. and the other needs are like an orphan. Sanki diğerleri de kurban oluyor. Yetim. Yetim? It sounds like you left some babies behind. Yani sanki bazı bebeklerini arkanda bırakmışsın. And that these babies just continue crying in you. O bebekler kendi içinde ağlamaya devam ediyorlar. There is a constant cry in you. İçinde böyle sürekli bir ağlama var. I need a full accompany, Benim tam bir eşliğe ihtiyacım var. not half time Yarı zamanlı değil or never. ya da asla olmayan. So it's like you really want depth in connection. Bağlantıdaki o derinliği istiyorsun. To be met as you are. Olduğun gibi karşılanmayı. To share who you are. Kim olduğunu paylaşabilmeyi. And it's painful for so long to compromise on that. Yes. Uzun süre bundan feragat etmek acı verici. So want this sense of the taste of company. Bu eşliğin tadını istiyorsun. Where you can show all of yourself. Kendini bütünüyle gösterebileceğin. I want him to be present. Ya onun anda olması, mevcut olmasını istiyorum. You would like me to be present. Benim mevcut olmamı istiyorsun. Yes, and share the life and enjoy it. Evet, yaşamı paylaşmak ve tadını çıkarmak. Yeah. Like you so wish the taste of presence, of being together. I know we will continue sharing. We have kids and we don't hate each other. We love Paylaşmaya each devam other. ediyoruz, birbirimizi seviyoruz. But not the way I want. Ama istediğim şekilde değil. It is the hardest part. The way I want. I İstediğim can give için myself. kendimi verebiliyorum. Bu en zor yeri.
not in the way you want. İstediğim biçimde değil. This voice is constantly crying there, not the way I want. İstediğim, Not the way I want. istediğim biçimde değil. İstediğim biçimde değil. Bu ses hep ağlıyor içimde. Sometimes I know there is the alternative. I have some needs and I want these needs to be met from you. Bazen bir alternatif, yani ihtiyaçlarım var, bu ihtiyaçlarımı But I feel myself, I stay there. I want them to be met by you. Ama ben orada kalmak istiyorum. İhtiyaçlarımın senin tarafından karşılanmasını istiyorum. Yeah. Something in you is kind of calling you, so wish it to be met by me. İçinde bir şey seni çağırıyor yani. O ihtiyaçların benim tarafından karşılanmasını There's istiyorum. kind of somewhere at the background there are these NVC weird people who say, Arkada böyle garip, şiddetsiz iletişim tipler var, diyorlar ki there are million strategies to meet needs. ihtiyaçları karşılamak için 1 milyon tane strateji var diyorlar. Sometimes I just think I need some time to Bazen- stay and sit with this what's happening. Bazen To try to do something. hiçbir şey yapmaya çalışmadan sadece böyle oturmaya ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Just be. Sadece olmak. Zaman Sounds like a little jackal. Küçük bir çakal gibi sanki bir ses. I should be able to sit with my needs. İhtiyaçlarımla oturabilmeliyim. These NVC people, they say that it's good to just sit with your needs. Şimdiler diyorlar ki ihtiyaçlarla oturmak. What's wrong with me that I'm not able to sit with those needs? Benim sonunda ihtiyaçlarımla oturamıyorsam sorun var bende. That's an NVC judgment. Bir şiddetsiz iletişim yargısı. So how does it feel in you when you think I should be able to sit with my needs and I can't? İhtiyaçlarımla oturmam lazım diye düşündüm ve yapamıyorum diye düşündüğünde nasıl hissediyorsun? I don't feel guilt, but Suçluluk hissetmiyorum ama again, maybe çaresiz. despair. Despair. Very painful jackal. Çok acılı bir çakal bu. It's so sweet. Tatlı. What is it that the babies are saying? I hear that you really want company. Bebekler diyorlar ki gerçekten eşliğe ihtiyacım Experience var. of company. Bu eşlik deneyimi. Is there anything else that you really want? Başka bir şey daha var mı? Compassion. Love, Şefkat, Love. sevgi, to be cared, Yeah. özen göstermek, feel valuable. değerli hissetmek. Yeah. You want to experience that you are valuable. Değerli olduğunu deneyimlemek mi istiyorsun? A lot. Çok. Yes. That you are precious. Yani böyle biricik olduğunu. Even though we separate, I mean he's gone, you are gone now. Yani şu ayrıldık, sen gittin. But we are talking, Ama konuşuyoruz. there is compassion in ourselves, I feel it. And, İçimizde şefkat var, bunu hissediyorum. but I need more like, Ama daha fazlasına ihtiyacım var. I think I should. Sanırım ben should. meliyim. Ask more clearly about what I need from you. Yes. Belki senden neye ihtiyaç duyduğumu daha net sormalıyım. Yes. So it is Rica, değil mi? Yani
Request. Yeah. Daha Yes. net ricalar Yes, is it olmalı. like you want to get more inner clarity Yani daha iç netliğe ihtiyacım var. of what you want Ne istediğine dair bir netlik. and to really give it as a gift? Ve bunu hakikaten bir hediye olarak vermek. And this is very scary. Bu gerçekten korkutucu mu? No, my only concern is that about real, yani hakikat derken burada Authenticity. ama I want to trust that it will be real when I request something and he will do. But will it be like an obligation? Yeah. Or is it really real? I want to trust. Yeah. Because I can do it. I can tell him that Hafif korktum. Yani ondan bir ricada bulunduğumda bunun gerçek olmasını istiyorum. Yapılabilecek bir şey yok. yaparsa, yaptığında gerçekliğine inanmak, güvenmek istiyorum. Aha. Mecburen. Ya yoksa dedim de yaptı, hadi ayrılıyoruz zaten kızın da gönlünü alayım falan Bunu gibi bir gönüllü nokta. yapmasını istiyorum. Evet, from the heart. Yani işte authenticity and from heart. I want. Billing. I just want to. And what I just said at the very beginning. Başta da söylemiştim. Honesty is very key for safety. Dürüstlük, güvenliğin anahtarı. If I will give her, Ona eğer verirsem, and she is not trusting that it gives me to give her, o bana bir şey verdiğini güvenmezse, ona bir şey vermenin, then she cannot take it in. o zaman onu alamaz. She cannot be nourished by it. Onunla beslenemez. That's very, very important. Bu gerçekten çok çok önemli. Then all the giving, receiving become empty. Bütün alıp vermeler boşa kalır. She cannot enjoy it. She cannot receive from Tadına this kind of varamaz. giving. Bu şekilde bir vermeden zevk alamaz. If it's not honest, Eğer dürüst değilse there is nothing. hiçbir şey yoktur. Yes, so sweetie, Tatlı. you want me to double and triple and 4 times check with myself. Yani sen benim kendi içimde 2 kere, 3 kere, 4 kere check etmemi istiyorsun. Where am I? That if I say yes to your request, Senin ricana evet dediğimde you want to know what I say yes in me when I say yes to you. kendi içimde neye evet dediğimi sana evet derken bilmek istiyorsun. Is it out of fear of losing you? Mesela seni kaybetme korkusundan mı? Is it out of self-judgment that I'm a horrible person if I'm not giving you? Sana eğer vermezsem istediğini berbat bir insan olacağıma dair kendimi yargılarımdan mı? So want this transparency of knowing what motivates me to say yes. Bu şeffaflığı, bu bilmeyi istiyorsun. Beni evet demeye ne motive ediyor? Did you hear this breath? Bu nefesi duydunuz mu? It's like a dream. Rüya gibi. Yeah, I mean, I want to believe he can do this. Onun bunu yapabileceğine güvenmek, inanmak istiyorum. I didn't hear the sentence. I want to believe he can do it. Sounds a bit far. Uzak geliyor. Çok uzak geliyor. It's falling far. But I'm not hopeless. I will try. Ama umutsuz değilim, deneyeceğim. So you so wish to build this safety between us. Aramızdaki güvenliği oluşturmayı gerçekten çok istiyorsun. We feel safe to say what's real. Because trust Kendi is içimizdeki gerçekliği söyleyeceğiz. something we lost on the way. Long time ago. Güven yolda uzunca bir süre önce kaybettiğimiz bir şey. But I'm ready to trust again and again and again. I have that capacity. Ama bu kapasitem var, yeniden güvenebilirim. Sounds like the core of what is dear to you in your life. Senin için yaşamında neyin çok önemli olduğunu özü gibi söyledim. Of meeting in authenticity. Hakikatte buluşmak.
Yes, it's like the center of my life. Sanki yaşamın merkezi gibi, evet. With everyone. Herkesle. Yaşam bulacağım. Just little. I'm really okay. Yeah. I mean, I feel my body is more relaxed. Bedenim daha rahat şimdi. I think I want to stay with this. Sanırım bununla kalmak istiyorum. And I will close my eyes for a minute. Biraz gözümü kapayacağım. Teşekkür ederim. Thank you. To let you know something that is going on in me at this moment. Şu anda içimde olan biten bir şeyi sana söylemek istiyorum. Just especially hearing that you love honesty, I would just to let you know something that is going on. Özellikle dürüstlüğü sevdiğini söylediğin için içinde olan biteni sana söyleyeceğim. As there in a group, it tends that there are people that it's easier for them to speak up. Bazı gruplarda bazı insanlar daha kolay konuşuyorlar. Some other people that it takes them longer time until in their rhythm it comes out. Bazı insanlar da kendi ritimlerinde bir şey söyleyecek zamanı daha uzun zaman I yaşıyorlar. feel worried that as you spoke this morning, Bu sabah konuştuğum için içimde bir endişe var. and that maybe some people somehow start to shut off towards you. Shut off towards you. Belki insanlar sana doğru kapanacaklar diye So düşünüyorum. it's actually as a care for you, I would like to check it with the group. Sana özendiğim için grupla check etmek If istiyorum. maybe there are people who would like to somehow hear other people. Belki insanlar başka kişileri duymak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. So, would you like to check that? Bunu check etmek ister misin? Can you lift your hand if somehow was a part of you who was like, oh, I would like to hear some other people? İçinizde böyle başkalarını da duymak isterim diyen bir ses varsa elinizi kaldırır mısınız? How is that for you? Bu senin için nasıl? Okay. It's like, I like this. Actually, it's a care for you. Yeah, I Seviyorum. Bu understand. aslında bu senin için bir özen. Evet. There is some pain also. İçinde bir acı da var mı? Sadece ben bunu niye daha önce fark etmedim diye düşündüm. I thought, why did we not recognize this before this? Sorry. Kusura bakma. So, yeah, thank you. Teşekkür ederim. And what is important to me is because I love that you share. Benim için önemli olan ben senin paylaşımda I bayılıyorum. understand, I totally understand. Çok iyi anlıyorum. It's just a check. Sadece bir check etmek. Cool. Süper. Harika bir yöntem. And now we start to live what she is asking for. Şimdi onun sorduğu şeyi yaşamaya başlıyoruz, istediği şeyi. It's so important as a community to live that quality of honesty. Bir toplulukta bu dürüstlük niteliğini yaşamak çok önemli. Otherwise, it's not safe to share. Yoksa paylaşmak için güvenli olmayacak. If I'm not trusting that you will let me know if you are not present with me, Eğer benimle mevcut değilken bunu bana söyleyeceğine güvenmiyorsan, then it's very dangerous for me to share. o zaman benim için paylaşmak çok tehlikeli bir şey. Because maybe while I'm sharing the most vulnerable part of my heart, Belki kalbimin en kırılgan yerini paylaştığım sırada, your brain is just busy hating me more. belki beynim benden nefret etmekle meşgul olacak. It's so painful. Bu çok acı verici. Thank you. Teşekkür ederim. And I like maybe just to give the full picture as I see it.
Belki kendi gözümden resmin bütününü size aktarmak isterim. Maybe to round up the session so that we can go for a little break after that. Belki küçük bir molaya çıkmadan önce bu oturumu kapatmak, toparlamak için. So, for example, if somebody lied, Birisi yalan söylediğinde mesela, do you like when people lie? insanlar yalan söylediğinde hoşunuza gidiyor mu? No. Bazen. I want to give compassion to people who lie. Yalan söyleyen kişilere şefkat vermek istiyorum. Lying. To lie is a strategy to meet needs. Yalan söylemek, ihtiyaçları karşılamak için bir strateji. It's a very tricky strategy. Çok böyle bir strateji. Ne No, demek? İkircikli. No human being like to lie. Hiçbir insan evladı yalan söylemeyi It's sevmez. painful in the human body to say something else than what is. Bedenin içinde olan şeyden farklı bir şey söylemek bir acı uyandırır. First part of compassion is that they suffer when they lie to you. Şefkatin ilk bölümü, size yalan söylediklerinde onlar acı çekerler. The second part of compassion is that lying is just a strategy to meet needs. Şefkatin ikinci kısmı da yalan söylemek sadece ihtiyaç karşılamak için. If I will not address the need behind lying, they will never stop lying. Yalan söylemenin içindeki ihtiyaca işaret etmezsem yalan söylemeyi bırakmayacaklar. And for me, when somebody lies, Benim için birisi yalan the söylediğinde message I hear duyduğum mesaj, is, Yoram, I don't feel safe with you. Yoram, seninle güvende hissetmiyorum. If I will be honest, I'm afraid I will pay for it. Dürüst olursam bunun bedelini ödeyeceğimden korkuyorum. But for me, lying is a request for certain kind of safety. Benim için yalan söylemek belli bir güven için bir rica. So how to create this safety, I've seen basically two ways. Güveni nasıl yaratacağım için iki yol var. One is just what she shared now, what you seems shared now. Şimdi onun paylaştığı şey, ilk kısmı. What I call be the need I want to see in the world. Be the need I want to see in the world. Yani hayatta görmek istediğim ihtiyaç olmak. Şeyin kendisi olmak. İhtiyacın kendisi olmak. You know the sentence of Gandhi, be the change you want to see in the world? Dünyada görmek istediğiniz değişimin kendisi olduğu sözünü hatırlıyor musunuz daha önce? So that's my version of it. Bu benim versiyonum. Be the need you want to see in the world. Dünyada görmek istediğin ihtiyacın kendisi ol. I want him to be honest. Onun dürüst olmasını istiyorum. I will be the first one. Ben ilk olacağım. And it feels damn scary. Gerçekten berbat bir şekilde korkutucu. That's me. Bu ben mi? If I want vulnerability from the other, I will be the first one. I want to show myself vulnerable. Eğer birisinden kırılganlık istiyorsam ilk ben olacağım. Ben kırılganlık göstereceğim. I remember the moment when I realized it. Bunu fark ettiğim anı hatırlıyorum. I was working with a woman, Bir kadınla çalışıyordum. and she was saying to her husband, Kocasına diyordu ki, "Why are you talking so aggressively with the children?" neden konuşuyorsun? You get the paradox? Paradoksu fark ediyor musunuz? She was really shocked when she realized that. Bunu fark ettiğinde gerçekten şoka girdi. Oops. Whatever I want to be the need I want to see in the world. Ben dünyada görmek istediğim ihtiyacın kendisi olmak istiyorum. So that's one way, through honesty. Yani bu bir yol, dürüstlük And the yoluyla. other is through empathy. Diğer yol da empati. Yes, that if I want somebody to feel safe to speak their truth with me, Bir insanın kendi gerçekliğini benimle paylaşacak şekilde güvende olmasını istiyorsam, if I will tell him, be honest with me, be honest with me, come on, be honest. bana dürüst olabilirsin, bana dürüst ol, hadi gel bana dürüst ol dersem, Then he will be honest, o zaman dürüst olacak. and then 3 seconds after I will be like, I cannot believe you say that! 3 saniye sonra bana bu söylediklerine inanmıyorum. Yeah, or if I would be like, anyway I'm triggered, Tetiklendiğim But it's herhangi honest. bir yolda bu dürüstlükten then tetiklendiğimde immediately he gets to the conclusion, okay, it's not safe to be honest with her. o şu sonucu çıkaracak. Ha, şimdi onunla dürüst olmak güvenli değil. So I want to
give the safe environment to be honest. Ben dürüst olması için güvenli ortamı sunmak istiyorum. If you say your honesty, my job is to see your beauty, no matter how you express it. Benim görevim bunu nasıl ifade edersen et senin güzelliğini görmek. Another way how it appears in our language is all the language of should and have to. Dilimize bunun nasıl yerleştiğinin bir göstergesi de bilinmalı. Ya da zorunda. Each time I say should, Her meli malı dediğimde I make myself to be a god. ben kendimi bir tanrıymış. As if I know what is good. Sanki iyi olanın ne olduğunu biliyormuşum gibi. And whenever you use this language, you will receive resistance. Ne zaman bu dili kullanırsanız karşınızda bir dirençle karşılaşacaksınız. Do you like when your mother tells you what you should be doing and how you should treat your kids and how you should wake up in the morning and how you should be? Annenizde nasıl olmanız gerektiğinde, nasıl davranmanız gerektiğinde, çocuğunuzda nasıl davranmanız gerektiğinde ya da vesaire vesaire bundan hoşlanıyor musunuz? When your boss tells you how you should write the document. Patronunuz size dokümanı nasıl yazmanız gerektiğini söylediğinde. And of course the same language we are using to ourselves. Tabii aynı dili kendimize de kullanıyoruz. How many times a day you say to yourself, I should or I have to? Günde kaç kere kendinize yapmalıyım ya da yapmak zorundayım diyorsunuz? Just start to notice in your body how it feels when you say to yourself, I should wake up. Vücudunuzda nasıl hissettiğinize bir bakın. Uyanmalıyım. Many people try to make diet with this language. Pek çok insan bu dille diyet uygulamaya çalışıyor, diyet yapmaya çalışıyor. I shouldn't eat this cookie. Bu kurabiyeyi yememeliyim. Just feel it in your body how it feels when you Bedeninizde say, I hissedin. shouldn't eat this cookie. Bu kurabiyeyi yememeliyim. I like to eat. You what? I like to eat, and then I say, Ben yemeği seviyorum. yes. Yeah, to this language there are two ways basically how you can react. Bu dille karşılaştığınızda temelde iki reaksiyon verip tepki verebileceğiniz. When somebody tells me, Yoram, you should, Bana birisi Yoram ... yapmalısın dediğinde or I do that, ya bunu yapıyorum, I rebel. yani isyan ediyorum. How many of you learned to rebel when you were teenage? Kaçınız ergenlik zamanında isyan etmeyi öğrendiniz böyle? Nobody will tell me what to do. Bana kimse ne yapacağımı söyleyemez. I really like this movement. Bu hareketi gerçekten See, it means a lot to me. benim için çok anlamı var. It means, Mom, Şu an geliyor anne. I need to find my spirituality. Ben kendi spiritüelliğimi bulmalıyım. Because the other option Çünkü diğer alternatif, is to submit. diğeri de vazgeçmek, altına girmek. How many of you became nice little girls or nice little boys? Kaçınız uslu, tatlı çocuklar oldunuz, oğlanlar veya kızlar? So you know the other part of the pain, Bu acının öbür tarafını da biliyorsunuz yani. which is this pain, Bu acı yani. to lose my spirituality, Kendi spiritüelliğimi yitirmek. to do what people ask me to do in order to please them, in order to buy their love. İnsanları memnun etmek için, onların sevgilerini satın almak için, onların benden istediği şeyi yapmak. But to lose myself. Ama kendimi kaybetmek. So both of them are painful because this one means to lose others, this one means to lose myself. İkisi de acı verici çünkü bu onları kaybetmek, bu kendimi kaybetmek. So it's a very painful, violent language. Çok acı verici, şiddetli bir dil bu. The more I'm exploring conflict, Çatışmaları araştırdıkça the more I see that so many conflicts are about rhythm. fark ediyorum ki pek çok anlaşmazlık ritimle ilgili. Do you have this experience, for example, maybe with your partner or with your child? Mesela partnerinizle, eşinizle ya da çocuğunuzla şöyle bir şey yaşadınız mı? Somebody that you're close with. Yakın olduğunuz birisiyle belki. That this person is maybe faster than you. Belki bu kişi sizden daha hızlı Or slower than you. ya da sizden daha yavaş. Do you have this experience? Bu deneyimi yaşıyor musunuz? Çoğu zaman. Most of the time. How is it for you when somebody is faster than you or slower than you? Birisi sizden daha hızlı ya da daha yavaş olduğunu sizin için nasıl bir şey? I don't know, that the way how he's washing the dishes is so slow. Mesela bulaşıkları yıkama biçimi çok yavaş. Or that we need to go and like... Ya da gitmemiz lazım. Benim gitmem lazım. Or that somebody is faster than you and they are kind of pushing you to fit to their rhythm.
Belki birisi sizden daha hızlı ve sizi kendi ritmine uydurmak için ittiriyor. How does that feel? Bu nasıl hissettiriyor? Stressful. Stresli, Angry. Angry. öfkeli. Tahammülsüz. I can't stand it. Frustration. Hayal kırıklığı. Rebellion. Rebellion. Direnç, isyan. Yeah. Because what I see that rhythm is the key for self-connection. Çünkü ritim kendimle bağlantı kurmaktır. Did you try to adapt yourself to the rhythm of someone else? Bir başkasının ritmine ayak uydurmaya çalıştığınız oldu mu? What is the result of that? Bunun sonucu ne oluyor? Barış, yorgunluk. Yorgunluk. Being tired. Tired. Peaceful. Peaceful. Yes, Huzurlu. barış oluyor. Huzur oluyor. Ha, evet, huzurlu oluyor. Türkçe kavramıyor. Yeah? My jackal start to speak and Yeah. kızgın oluyor. I get angry. Yeah. Then I start to blame the other for it. Diğerini bundan dolayı suçlamaya başlıyorum. I really really learn not to try to make people slower or faster. İnsanları daha hızlı ya da daha yavaş kılmamaya çalışmayı öğreniyorum. For example, my partner, she is slower than me, Mesela benim kız arkadaşım benden daha yavaş. and I get crazy about it. Yani deliriyorum buna. Like I do everything in the house, and she is in her slow rhythm. Ya ben evde her şeyi yapıyorum, o böyle kendi ağır ritminde. But whenever I was successful in trying to come on, do something. When I'm successful not doing this. No, when I was successful in actually pushing her, Ha, onu ittirmekte başarılı olduğum zaman and when she was trying to fit my rhythm, ve o benim ritmime ayak uydurmaya çalıştığında after that we had our biggest fights. ve bundan sonra biz en büyük kavgalarımızı yaşadık. Because then she lost herself, Çünkü kendisi kendini kaybediyordu. and then she became really weird. O zaman gerçekten çok tuhaflaşıyordu. So I learned to really be very disciplined about not try to change people's rhythm. İnsanların ritimlerini değiştirmemek için kendimi çok disipline ettim. I always have this, did you see somebody walk with a dog? Köpekle yürüyen birisini gördünüz mü? I like it so much. Çok seviyorum onu. The man is walking, Adam yürüyor and the dog is walking, ve köpek yürüyor. and they are together, Birlikteler. each respecting their own rhythm. Herkes kendi ritmine saygı duyuyor. That's my image of relationship. Benim ilişki imajım böyle bir şey. If you will try to control the dog to be in your rhythm, Köpeğin kendi ritminizde olması için onu kontrol etmeye çalışırsanız the dog cannot. It's like the dog is very clear. It's like I cannot be in a different rhythm than who I am. köpek bunu yapamaz. Köpek çok nettir. Ya olduğumdan farklı bir ritimde olamam der. Yoram, but if in that moment you are triggered and you can't give the empathy, Eğer diyor Yoram o sırada sen tetiklendiysen ve empati veremiyorsan ne olacak? Kendimle bağlantıya geçeceğim ve mola alacağım. This is always available. Bu hep uygun, müsait burası bu alan. Self-connection. Kendimle bağlantı. Kendim bile bırak. Fluent. yeah. Is that, are you? Yeah. Tamam mısın? Evet. So I notice in some conflicts it's not always available. Görüyorum ki bazı anlaşmazlıklarda bu her zaman da uygun, müsait olmuyor. I have a friend that keeps screaming at me until I empathize, even though I'm triggered. Aha, ben tetiklenmiş bile olsam bir arkadaşım o kadar çığlığa bağırıyor ki sonunda empati vermek zorunda So kalıyorum. can I be you and you will be the friend? Ben sen olayım, sen o arkadaşım olur musun? So I tried, at the beginning I tried to do a gentle timeout. Başlangıçta bir kibar bir mola almaya çalışacağım. I will tell him, Ona diyeceğim ki, yeah, so I'm worried, endişeliyim. that at this moment I'm full Şu anda of doluyorum. my own pain, Kendi acımla doldum. so I cannot take in
Alamıyorum. And I really want to hear what you say. Gerçekten senin dediğini duymak So istiyorum. I prefer to go to my room for half an hour Şimdi bir yarım saat odama gitmek istiyorum. and to come back to you with some more availability. Sonra sana daha hazır olduğunda geri dönmek istiyorum. Does that work for you? Bu senin No. için değil mi? Hayır. And then what I do then? Sonra ne yapacağım? One possibility is to take my gun and to shoot. Bir ihtimal olasılık silahı alıp vurmak. That's always Bu available. hep aynı yani, hep olabilir. There are knives always in the kitchen. Bıçaklar var. But it has some consequences. Evet ama onun bazı sonuçları var. So one way is what I call protective use of force. Bir yol benim koruyucu güç olarak tabir I ettiğim. don't like using it, but I use it when I need it. Bunu kullanmayı sevmiyorum ama buna gerek olduğunda kullanıyorum. Which is very different than punitive use of force. Bu cezalandırıcı güçten bayağı farklı bir şey. Punitive use of force goes like this. Cezalandırıcı güç şöyle bir şey. Stop being so selfish! I told you already that I'm not available! Why you keep on shouting? Ya ne bağırmaya devam ediyorsun? Söyledim ben sana artık uygun olmadığımı. Leave me alone! Yalnız bırak beni. That's punitive use of force. Bu gücün cezalandırıcı kullanımı. I'm using my force by telling him what's wrong with him. Kendi gücümü onda ne kusur olduğunu söylemek için kullanıyorum. Protective use of force is holding he didn't do anything wrong. Koruyucu güç, onun yanlış bir şey yapmadığını kabul I'm ettiğini. just standing firmly to protect my needs. Çok net duruyorum kendi ihtiyaçlarımı korumak için. So I hear that you are really upset. Ya senin hakikaten bayağı kızgın olduğunu duyuyorum. And I really need some space. I will come back in half an hour. Benim bir alana ihtiyacım var, yarım saat sonra geleceğim. Gitti. Now I will just kick him in the ass and bring him back. Come here, do your job. Yes, mommy. Okay? But I had my reaction, please don't leave, I'm in pain. I can't hold myself right now, it's so painful, can you just be there, something like that. Yani şöyle bir tepki gelebilir, ya ne olur bana yardım et, ben çok büyük bir acı içindeyim, yalnız kalamıyorum, lütfen beni bırakma yalnız. And that breaks my heart as well. Evet, bu benim de I kalbimi would kırıyor. so wish care for you. Gerçekten sana ilgi göstermeyi çok istiyorum. And I'm not available. Ama şu anda uygun değilim. So I would so wish, shall we call Ozge if she can be with you now? Gerçekten çok isterdim. Özge'yi arayalım mı o seninle I ilgilensin? really şimdi? want care for you. Gerçekten sana And I'm worried if I will push myself to care for you. Yani seninle ilgilenmek için kendimi zorladığımda, You see, like Sima said, we will break something in our relationship that will be very hard to repair later. Sima'nın dediği gibi sonradan tamiri çok zor bir şekilde ilişkimize zarar vereceğimizden korkuyorum. I'm worried. I so wish to care for our relationship. İlişkimize özenmek istiyorum. That we don't damage it. Ona zarar vermeyelim istiyorum. That we give each other from the heart. Kendimizi birbirimize kalpten verelim istiyorum. Hmm? Yeah, it's calmer already. Hı? It's calmer. Şimdi daha sakin. It's very important to clarify that this is a sign of care for the relationship. Bunun ilişkiye özel için bir işaret olduğunu netleştirmek çok önemli. You see, in a jackal world, this means fuck you. Çakal dünyasında bu siktir git demek. Fuck you, you know what? Fuck you! I can't believe you saying it! Like, I can't even close the door! This is how quite many of us saw our parents take time out. Bu pek çoğumuzun ebeveynlerimizin mola alma biçimi. That left a very strong impression of what a time out means. Bu molanın bizde bıraktığı çok derin bir his. So I really want to clarify for people in my life what this means. Hayatımdaki insanlar için gerçekten bunun ne anlama geldiğini netleştirmek istiyorum. I will give two principles and I really want to come back to that. İki ilkeden bahsedeceğim, sonra hakikaten buna dönmek istiyorum. About how to take the time out. Nasıl mola alacağımla ilgili. One is that I want to clarify that it comes from care. Bir tanesi bunun özenle, ilgiyle oradan geldiğini netleştirmek. How do you call it? Protective? Protective use of force. Okay.
I want to clarify to the other that it's not a fuck you, that it's care for the relationship. Diğeri için bunun bir siktir git demek olmadığını, ilişkiye özenle ilgili bir şey olduğunu netleştiriyor. And this is hard to do when I'm angry. Ben öfkeliyken bunu yapmak zor. So I like to have a talk with my partner or with my children when we are calm. Tekrar sakinleştikten sonra çocuğumla ya da partnerimle And to explain what this sign means. Ve ona bu işaretin olduğunu anlatmak istiyorum. It means I'm worried that if I will open my mouth now, Şu anda ağzımı açtığımda endişeleniyorum ki it will not bring more understanding and empathy between us. aramızda daha büyük anlayış ya da empati kazandırmayacak, getirmeyecek. So I prefer to go to my room O yüzden odama gitmeyi tercih ediyorum. to get some inner clarity İç netliğimi kazanmak için. so that I can come back to you with some more intelligence. Sana böylece daha iyi bir, zeki bir halde gelmek için. And then comes the second part, Sonra ikinci bölüm geliyor. which is to let the person know when you come back. Ne zaman geri geleceğini o kişiye söylemek. This is so important. Bu çok önemli. The difference between, Fark şu ki, just feel the difference. sadece farkı fark edin istedim. If I say, sorry, I cannot speak now. Şu anda konuşamam ben, kusura bakma. Or if I say, Ya da, sorry, I cannot speak now, I'll come back in half an hour. şimdi konuşamam, yarım saat sonra geleceğim. Feel the difference? Fark hissettiniz mi? Kocaman. Dedim. So let the person know when you come back. Ne zaman geri geleceğinizi kişiye söyleyin. Otherwise you leave them in a traumatic space. Yoksa kişiyi travmatik bir alanda bırakırsınız. And then they go into painful stories of rejection and abandon and Reddedilmeyle ilgili kafalarında felaket senaryoları yazmaya başlarlar. there are many, but for example, two classical ones. Yani bir sürü var ama iki klasik iç çatışma var. One is any self-judgment. Bir tanesi her türlü iç yargılama. When I judge myself, Kendimi yargıladığımda it's actually there is a war between two parts of myself. içimde iki parçanın arasında bir savaş var. The part that is judging Yani yargılayan bir taraf var, and the part that is being judged. yargılanan bir taraf var. The way how I see myself is that I'm schizophrenic. Yani ben kendimi bir şizofren gibi görüyorum. There are so many parts of myself who speak with each other constantly. İçimde birbiriyle sürekli konuşan bir sürü parça var. And they speak with each other the most violent language society has created so far. Onlar birbirleriyle toplumun yarattığı en şiddetli biçimde iletişim kuruyorlar. For me at the end, non-violent communication, where is most power of it for me, Benim için şiddetsiz iletişimin en büyük gücü is it slowly the different parts in myself learn how to speak with each other a language of compassion. İçimdeki farklı tarafların birbirleriyle yavaş yavaş bir şefkat dilini konuşmayı öğrenmeleri For oldu. me, you know, when people come to learn NVC, they think I will learn how to solve conflict. İnsanlar şiddetsiz iletişimi öğrenmeye geldiklerinde nasıl çatışmaları çözeceklerini öğrenmeye geldiklerini How to speak with zannediyorlar. my child or with my husband or with my boss. Çocuğumla, kocamla, patronumla nasıl konuşacağımı öğrenmek mesela. At the end, for me, non-violent communication is even more how do I speak with myself all day long. Ama sonunda şiddetsiz iletişim benim için bütün gün kendimle nasıl konuştuğumla ilgili. So any self-judgment is an inner conflict. Her türlü kendini yargılama bir iç çatışma. Another territory, for example, is when I need to make a decision. Farklı bir alan mesela bir karar vermeye çalıştığım zaman Then oluyor. very often there is a conflict between two parts of myself. Sıkça içimdeki iki tarafın birbirleriyle anlaşmazlığa düşüyor. That speaks with each other in language of what to do, what to do, what to do, what to do. Bu iki taraf birbiriyle ne yapacağız stratejisi dilinde konuşuyorlar. What to do, it's on the level of strategy. Ne yapacağım? Strateji seviyesinde bir şey. Should I speak with my mother today, or should I go out with my friends? Bugün annemle mi konuşmalıyım yoksa arkadaşlar dışarı mı çıkayım? You hear the or? Yani ya sesini duyuyor musunuz? Or, it means or part of me will die, or part of me will die. Ya bir parça bölecek, ya öbür parça bölecek. Or is a very painful place to be. Ya yeri çok acı verici bir yer. So I want to move the dialogue into the end. Ben diyaloğu ve yöneltmek istiyorum. That's the same with outer conflict and inner conflict. Bu
Dış çatışmalarda da, iç çatışmalarda da aynı şekilde. The whole art is how to move from the or to the end. Bütün sanat ya da hayatından ve hayatına geçmek. From the end, it will automatically start to source new creativity. Ve'den otomatik olarak yeni yaratıcılık ortaya çıkacak. But there is good news and bad news. İyi haberler var, kötü haberler var. In my experience, I'm not busy healing myself. Kendi deneyimimde ben kendimi iyileştirmekle meşgul değilim. I'm not searching to make myself better. Kendimi daha iyi yapmayı aramıyorum. I'm searching to be meaningfully living. Anlamlı bir yaşam sürmeyi arıyorum. So I don't care if it comes back or not. Ben tekrar gelip gelmeyeceğiyle ilgilenmiyorum. My only job is to meet myself as I am now. Tek görevim kendimi şu anda nasılsam o şekilde karşılamak. And in my experience, I never saw somebody healed. Kendi deneyimimde ben iyileşmiş hiç kimseyle tanışmadım. Yeah, that's a bad news. Kötü haber. The good news, İyi haber şu ki, it's a very painful illusion in much of the many workshops we are taking. Aldığımız pek çok workshopta çok acı verici bir illüzyon ki Where there are people who call themselves healers and all these things. ya kendilerini şifacı olarak tanıtan insanlar var. I remember when my girlfriend, Hatırlıyorum kız arkadaşım. she did a healing session with Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg'de bir şifa süreci yürütmüştü. So I was very happy. Çok mutluydum. Finally she will be healed. Sonunda iyileşecek yani. She called me Beni aradı. and she sounded healed. Gerçekten. I was very happy. Çok mutluydum. Then she came back home. Sonra eve geldi. And after one day she did the same shit over again. Bir gün sonra gene aynı boku yedi. And I was very disappointed. Çok büyük hayal Because kırıklığına her, uğramıştım. I thought you were healed. Hani iyileşmiştin? I basically I never saw somebody healed. Temelde iyileşmiş kimse görmedim. So that's the bad news. Gene bak The kötü good haber. news İyi haber. is that each time I'm connecting with what matters to me. Her seferinde benim için anlamlı olan şeyle bağlantı kurduğumda It's a little bit like opening channels in the body. bedende sanki böyle kanallar açılıyormuş gibi. So next time it will be much faster. Bir sonraki sefer çok daha hızlı olacak. And it becomes faster and faster and faster and faster. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı her seferinde. In the first time you need maybe 1 month Belki ilk seferinde bir aya ihtiyacınız of olacak. empathy. Bir ay empati almaya. The next time it will be 1 week of empathy. Sonra bir haftalık empati. And slowly then even in the heat of the moment when my girlfriend do her shit, Yani sonra da kız arkadaşım boku yediği anda I'm much faster. I can go to my vulnerability instead of what's wrong with her. çok daha hızlı kendi kırılganlığıma gidebileceğim. Onunla ilgili, onda ne yanlış var demek And yerine. for me that's so meaningful. Benim için bu çok anlamlı. Before I was autist. Otist olmadan önce. This is how my girlfriend at least analyzed me. Kız arkadaşım bir otistik olmadan. I can understand what she was speaking about because I didn't know how to speak with people. Neyi kastettiğini biliyorum çünkü insanlarla nasıl konuşacağımı bilmiyordum. And as whenever I was trying to be honest, everybody freaked out. Dürüst olmaya çalıştıkça herkes korkup kaçıyordu. I really feel compassion to you with that. Senin için çok şefkatli. That you bring your honesty and then people freak out and it's so painful. Sen bütün dürüstlüğünü ortaya koyuyorsun ve insanlar korkuyorlar. Bu çok acı verici. So then I decided, okay, then the world don't deserve me. Dünya beni hak etmiyor diyorum ben kendi içimde. But then I started to learn that there is a possibility how to be fully honest and in connection with people. Sonra öğrendim ama dürüst olmak ve aynı zamanda insanlarla bağlantıda kalmak mümkün. And I'm far from being perfect in it. Ve gene de mükemmel olmaktan son derece uzağım. But as Marshall likes to say it, Marshall'ın söylemeyi sevdiği gibi, non-violent communication is not to be perfect, şiddetsiz iletişim mükemmel olmak değildir. but progressively less stupid. Daha aptal olmak, daha az aptal olmakta aşama aşama ilerlemektir. So opening my channels for me is progressively less stupid. Kanallarımı açmak benim için aşama aşama daha az aptal olmak. And it just
enlarge the possibilities I have in the world to be in connection with so many people that before I was just hating them. Daha önce onlardan nefret ettiğim insanlarla yeniden bağlantılar kurma imkanına kavuşmak. I'm really amazed by, I'm kind of shocked by myself that I can love so many people now. Yani şu anda Like enjoy them. Şu anda bu kadar çok insanı sevebilmek, onlarla zevkle zaman geçirmeye dair hala şok yaşıyorum, çok şaşkınım. All these annoying people. Bu sinir bozucu insanlar Suddenly become such a sweetheart. böyle çok tatlı bir şey olup çıkıyorlar. For me, that's the most meaningful thing. Benim için bu en anlamlı şey. For me, it's very much connected to the need for community. Benim için bu topluluk ihtiyacımla çok bağlantılı bir şey. I cannot be an only giraffe in the world. Ben dünyadaki tek zürafa olamam. I constantly need giraffe support around me to help me. Benim sürekli olarak bana yardım edecek bir zürafa desteğine ihtiyacım var. So yeah, I can do it by myself. Kendi kendime yapabilirim. But it's so much more fun when there are support from other people. Ama başka insanlardan destek aldığında bu çok daha keyifli. We are not meant to be alone. Yalnız olmamız gerekmiyor. Yalnız olmak için yaratılmamışız. So I like that there is a community here. Burada bir topluluğun olması hoşuma gidiyor. That you can stay in touch with each other and be your giraffe friends. Birbirinizle bağlantıda kalıp zürafa dostları olabilirsiniz. For me, it's part of my discipline that at least once a day I want somebody to listen to me empathically. Benim için bu bir disiplin, öz disiplin oldu. En azından günde bir kez beni empatik olarak dinleyecek birisini istiyorum hayatımda. Somebody is listening to me attentively. Birisinin beni dikkatle dinlemesi. I don't understand how people can live without it. İnsanlar bunsuz nasıl yaşayabilir anlayamıyorum. Yoram'ın eğitim tarzına çok müteşekkirim. I'm so grateful for Yoram's teaching style, the way he teaches. Hem öğrenme hem eğlence ihtiyacım çok karşılandı. My needs, both of my needs for fun and learning. Ve estetik ihtiyaçlarım da çok karşılandı.